Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video serisiyle yine sizlerle birlikteyiz. Bugün hesap inceleme videolarımızdan bu kez farklı bir içerikle karşınızdayız. Hatırlarsanız geçen videomuzda Gen 6'daki bir arkadaşımızın hesabını incelemiştik. Oyunun daha ileri aşamalarında yaptığı yanlışları, doğruları incelemiş, irdelemiştik, tavsiyelerde bulunmuştuk. Sizlerin yoğun isteği üzerine ve Discord'daki katılımcılarımızın da talepleri üzerine bugün bunun tam tersi istikamette bir karar aldık ve oyuna yeni başlayan bir oyuncunun en başta doğru hamleler ile yürümesi, hızlanarak gelişimini sürdürmesi için tavsiyelerde bulunacağız. Bugün aramıza Kaan arkadaşımız katıldı. Çağrı'cığım sen de buradasın. Beraber inceleyeceğiz bunu. Evet, Sözü ben sana merhaba. bırakayım. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz hepiniz. Kaan arkadaşla Discord'da tanıştık arkadaşımızla. Bana mobil oyun aradığımı söyledi ve YouTube'da videomuza denk gelmiş ve oyunu indirmiş. Oyunun şu an henüz üçüncü gününde. Kaan, VIP'e basabilir misin? Görelim bunu. Daha henüz üçüncü gününde ve daha önceden bu oyunu Whiteout Survival'ı daha önce hiç oynamamış. Elimizden geldiğince arkadaşlar bildiklerimizi Kaan'a aktarmaya çalışacağız. En doğru bilgileri vermeye çalışacağız. Siz de yorumlarda arkadaşa tavsiyelerde bulunabilirsiniz. En doğru şekilde ilerlemesini sağlayacağız. Şimdiden videoyu izlediğiniz için ve aynı zamanda Discord'da bu videoyu çekmemize fayda sağlayan arkadaşlara da tek tek teşekkür ederim. Ee, Yavaştan videoya geçelim istersen Mahmut. Evet Yeni geçelim. hesap deyince benim ilk aklıma gelen şey kesinlikle altı intikal. Şimdi intikal nedir? Ne işe yarar? Biraz temelden giriyorum çünkü yeni başlayan oyuncular için çekiyoruz. İntikalin öneminden bahseder misin? Şimdi dediğin gibi biz yeni bir hesap incelediğimiz için temel olan şeylerden bahsedeceğiz. Zaten galiba anladığım kadarıyla talep de buydu. En Evet. baştan her şeyi anlatmamızdı. İntikaller şu işe yarıyor. Bizim saldırıda hatta savunmaya da gönderirken yani bir birliği hareket ettirirken kullanabileceğimiz maksimum limiti belirliyor intikaller. Ve bu intikalleri biz asker sayımıza göre ve kahramanlarımıza göre bölüyoruz. Oyunda e, eğer herhangi bir paket satın alımı yapmazsanız ve VIP seviyesini 6 level'a kadar çıkartmazsanız 4 intikalle başlıyorsunuz. Bir intikal ücretli olarak çok cüzi bir miktar veriyorsunuz. Satın alıyorsunuz. Bir intikal daha geliyor öyle 5 oluyor. Ve son olarak VIP'nizi de 6 level yaptığınızda 6 intikale erişmiş oluyorsunuz. Zaten oyundaki ilk hedefimiz Çağrı 6 intikale ulaşmak olmalı değil mi? Evet, kesinlikle. Burada Kaan arkadaşımız izlediğimiz videolardan şey söyledi bana, minimum içerikli minimum yatırımla oynayacakmış. O yüzden ilk iki paket satın almış. Onun bilgisini vereyim. Birisi intikal, ikincisi de şehir basma, bina basma. İkisini almış. Şu anda 4 intikali var. Beşinciyi araştırma merkezinden alacak. Araştırma merkezine yavaştan gidip bakalım. Altıncıyı da VIP'ye 6 yapınca alacak. Hazır konu buraya Doğru gelmişken diyorsun. araştırmadan başlayabiliriz bence. Doğru diyorsun. Zaten Eklemek oyunda istediğim bir şey yani varsa. minimum ücretle eğer oynuyorsan birkaç paketi satın alman gerekiyor. Bunlardan biri dediğin gibi intikal sırası Evet. ve diğeri de şehir geliştirmede ikinci bir sıra. Onu da satın almanız gerekiyor dostlar. Maalesef oyun bize bunu biraz şart koşuyor. Yoksa oyunun başında daha çok geri kalarak başlıyoruz. Yani bu ikisini satın almamız gerekiyor açıkçası. Ve araştırmada da diğer intikali açıyoruz. Orayı mı hemen geçelim yoksa sırayla buradan mı gidelim? Araştırmadan gidebiliriz. Şöyle önce büyüme kısmından önceliği söyleyelim. Sonra diğerlerinin önceliğini söyleriz. En alta kadar inebilir misin? Liderlik taktikleri 3 olması gerekiyor diye biliyorum. Liderlik taktikleri 3 geldiğinde arkadaşlar siz maksimum araştırmadan alabileceğiniz şeyi alıyorsunuz. 4'ü yoktu diye bunu hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam düzelt lütfen beni. Evet, yokmuş. Tekrar yukarı çıkalım. Bizim ilk ana hedefimiz araştırma merkezinin seviyesini, yani öncelikle tabii ki fırının seviyesini, dolayısıyla da araştırma merkezinin seviyesini kaç gerekiyor? 18'e yükseltip bizim ekstra bir intikal sırası almamız gerekiyor. Bu intikal sırasını aldıktan sonra araştırmada büyüme kısmında neler geliştirmeliyiz, ekonomide neler yükseltmeliyiz ve savaşta neler yükseltmeliyiz? Şimdi bunlara geçelim. İlk önceliğimiz ama kesinlikle intikal sırası. Aynen öyle. İntikal sıramızı buradan aldık. Tabii ki bu intikal sırasını almaya adım adım giderken asla tavsiyem hızlandırma kullanmayın ve elmas da asla kullanmayın. Oyun başında en sık yapılan hatalardan biri çok gereksiz elmas harcamaları ve Kesinlikle. hızlandırmaları çok gereksiz savurmak. Zaten burada bir taneye tıklar mısın? Mesela pansuman 3'e tıkla. Kaan. Pansuman 3, bak üçüncü seviye olmasına rağmen 1 saat 40 dakikada bitiyormuş bu. Bunu
oyundaki online sayısı yüksek bir saatte, hatta ona bile gerek yok, 1 saat 40 dakika hızlıca basıp yardım talep edip hemen doldurabiliyorsun. Bildiğiniz üzere oyunda yardımlaşma diye bir panel sekme var. Bu bir ittifaka dahil olduğunuzda açılıyor dostlar. Orayı gösterebilir misin bize? Bak şurada Madem en eldiven temelden çıkıyor zaten. anlatıyoruz. Yardım kısmına bak istersen. Evet, Yardım direkt. bölümüne basma. Şu an yardım ettin sen mesela. İttifaka Evet. bas. Orada yardıma gel. En altta. Evet, siz burada bir talep gönderiyorsunuz. Mesela Dom, bu klan adı. Boldi, artık adını doğru okudum mu bilmiyorum. 14 level fırına basmış ve yardım talebinde bulunmuş. Bu Toplam senin, 51 dakika süre kısalmış. evet, aynen 51 öyle. dakika 6 saniye süre kısalmış. Mesela klanda Nasasi diye biri seviye 2 silah hazırlama yapıyor. 21 kişiye kadar sınır var şu an. Tabii bunun ittifaktaki araştırmaları yaparak yükseltebiliyorsunuz. Biz bunu yaptığımızda herhalde ilk başlarda 3 dakika 4 dakika kadar kişi başı bir kısaltma oluyordu. Ya da Bir şey emin değilim. ekleyebilir miyim acaba? Tabii ata sendeyiz. Elçi, elçiliği yükselttikçe de bu yardım seviyesi, yardım alma seviyesi yükseliyor elçilik tarafından. Yani Teş elçiliğe bir tıkla, yükselte bas. Bak orada müttefik yardım süresi de iyileşiyor, müttefik yardım sayısı da iyileşiyor. evet, çok Evet, güzel bu bilgi, teşekkürler. çok güzel bir detay oldu. Teşekkür ederiz. Yani temel prensip bu. O yüzden buraya bakma sebebimiz şuydu. Araştırmadaki 1 saatlik bir geliştirme için hızlandırma kullanmana asla gerek yok. Hemen orada yardıma basıyorsun. Hızlıca arkadaşların yardım tuşuna basıyorlar ve bitiyor. O Evet, yüzden şimdi tak 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 hemen bunları yapabiliyorsun. kesinlikle. Şimdi araştırmaya tekrar geri dönelim. Şöyle, intikal 3'e gidene kadar yol üstünde nelere vermeliyiz? Birden bire yukarıya çıkar mısın? En üstten ben başlayayım. Bizim burada her zaman önceliklerimiz var arkadaşlar. Benim size tavsiyem, birinci önceliğimiz alet kullanma. İkincisi alet geliştirme. Bunların ne işe yaradığına hemen bakalım. Alet kullanmaya tıklar mısın? İnşaat hızımızı arttırıyor arkadaşlar. Çıkalım buradan. Alet geliştirmeye bakalım. Bu da araştırma binasındaki araştırma hızını artırıyor. Sol üstte bir ünlem var. Ona basarsan eğer maksimum seviyede ne kadar olduğunu. Başta 0.40, sonra 0.80, sonra %1.30. Aslında ilk başlarda çok çok az yükseltiyor. Sonra aşağılara indikçe bunun verdiği güç de sürelerde artıyor. Ve harcadığınız kaynaklar da artıyor tabii. Evet. Ya bir de birçok araştırma var zaten. Hani 0.60, 1.20 kısa, az gelebilir ama bunlar birikiyor zaten. Evet. Ve Ya oyun hemen de sonuna basıp doğru bitirebildiğin için Çağrı. Aynen. kesinlikle. Hemen basıp bitirdiğinizde oyun sonuna doğru da bayağı bir birikiyor ve işinize yarıyor. Şimdi şöyle, oraya gelene kadar ne vermeliyiz veya ne vermemeliyiz? Ben burada gereksiz olduğunu düşündüğüm şeylerden bahsedeyim. Kamp genişletme bence ilk başlarda gereksiz. Ondan Bir sonra basar mısın görelim, evet, kamp değerlendirelim, okuyalım. genişletme birlik sayımızı arttırıyor. Artı 7 fazla asker basıyorsun ama şöyle bir şey var. Asker sayısı daha fazla bastığın için süresi de artıyor. Çok bir anlamı kalmıyor. Yani çok çok haklısın ama araya gireceğim. Bunlar zaten Evet. çok hızlı, yani yarım saat bile değildir bence Çağrı Tabii bunlar. ya öyle ama şimdi şöyle Bu ilk ileri başta seviyede dediğin geçerli. evet Değil ya mi? zaten şöyle de bir şey var. İleri seviyede geçerli. İlk başlarda baktığınız gibi 19 saniye sürüyor zaten. Hani bunları mesela hızlı hızlı hepsine bir verip en alta kadar inebiliyorsa araştırma seviyesinin yetiyorsa zaten ya da ilk başlarda çelik de çok az herhalde geliyordu. Biraz çelik sıkıntısı oluyor. Evet, Şu an evet, çelik 32 bin çeliği problemimiz de var. oluyor. 50 harcıyor. Çelik problemi de olmuyorsa eğer hızlı hızlı iner. Sonra mesela bir ayı avı etkinliğinde online oyuncunun çok olduğu bir etkinlikte girip bunları tek seferde bir günde bile geriye dönüp bitirebilir yani. O konuda bir Tabii ki. sıkıntı yaşamaz. Tabii ki. Pansuman bir mesela. Gelelim Pansuman 1'e alttaki. Bu da mesela yaralı askerlerimizin iyileşme hızını arttırıyor. Zaten askerleri 100 bin askerimiz de yaralıysa, 10 bin askerimiz de yaralıysa askerlerimize her zaman 250-250 yani yarım saate ya da bir saate en geç endeksleyerek basıyoruz. Arkadaşlarımız yardım mantığı aynı çalışıyor. Yardıma bastıkları anda bitiyor. Tekrar yapıyoruz, tekrar bitiyor. Bu şekilde tüm askerlerimizi çok hızlı bir sürede hızlandırmış oluyoruz. Bunun çok bize faydası olmuyor ama bunlar da mesela ilk seviyelerde 2 dakika 15. Ama en altlara iner misin bir pansumana? En Zaten alttaki bu örneği en pansumanları. altlarda anlatmamız daha Evet. mantıklı olacak. Burada mesela 7 saat 27 dakika sürüyor. Artık buralarda çok bir anlamı kalmıyor. 7 saat buna kullanmazsınız ve bu ilk seviyesi. Seviyesi arttıkça kullanılan veya geçen süre de artıyor. Ya zaten arkadaşlar bir yerde mesela pansuman 5'e baktık, süre daha da arttı. Her aşağı indiğinde artacak. Zaten bir yerde araştırma binanızın seviyesi yetmeyeceği için dönüyorsunuz bunlara da.
Hani boş duracağına bunları zaten yapıyorsunuz, basıyorsunuz zaten. Kesinlikle. Şimdi Ama ilk hedefimiz tabii ki bunlar değil yani. evet, önceliklerimiz ve sonraki ikinci plandaki seçenekleri sadece söylüyoruz. Yoksa hepsini zaten belli bir seviyeye kadar getirebiliyorsunuz çok rahatlıkla. Ekonomiye gelelim. Ekonomide de tavsiyem yine aynı yardımlaşma taktiğiyle ayı avı ya da herhangi bir savaş etkinliğinde aşağı kadar inelim, bir 3'e kadar inelim. Muhtemelen 3'ten sonra zamanı yükseliyordu diye hatırlıyorum. Mesela demir üretimi 3 ya da kömür çıkarma 3, onlara tıklayabilir misin? Mesela 1 saat 7 dakika diyor. Sondan bir Ha, bu da önceydi, ben öyle mesela 1 hatırlıyorum. saat 7 En aşağı dakika. iner misin bir? En aşağı. Tamam. Ha, şu 5'e bir bak. Yok, bu Evet, çok 5'te mesela. artışa geçiyor. 5'te artışa geçiyor. 4'e bakalım. 4'ten bir tanesine 4 tıkladım. Mesela kaçmış? 7 4'ler yine saat. 6-7 saat. Yine 4'lere de çok gelmeyin. 7 saat burada harcamayın. 3 en Tabii iyisi. tabii. 3 ideal seviye. 3'e kadar arkadaşlar yine direkt şeyde yapabilirsiniz. Aktif etkinliklerin, oyuncuların aktif olduğu bir etkinlikte girersiniz. Burayı yani o etkinlik süresince bile fulllersiniz. Ya buralara zaman çok harcamayın ilk başlarda. Savaşa hiç girmiyorum. Savaş kısmına gerçekten büyümede altlara gelene kadar buraları vermemeniz çok gerekiyor. Benim tavsiyem bu Yani şekilde. Sen ne savaş düşünüyorsun? penceresini öyle düşünüyorum. Savaş penceresini bir süre unutalım oyun başında. Evet, çünkü inşaat Zaten hızı oyun başında bize çok gerekiyor. savaşacağımız bir alan da yok. Oyun Evet, başında ilk hedefimiz gelişmek. kesinlikle. Savaşmak bize asker kaybettirecek mantıken. O yüzden hiç gereği yok yani bunun. Bu arada dostlar, araştırma panelinde, bu teknoloji araştırmasında kanalımızda çok detaylı bir rehber videomuz var. Burada sadece temel prensiplere değindik. O detaylı rehbere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi Peki. araştırmadan çıkalım. Şöyle bir genel şeylere bakalım. Notlarından bakıyorum. Kahraman parçaları, mitik parçaları, elmasları kullanma demişiz. Öncelikle en önemli şeylerden biri kesinlikle elmas biriktirme ve kahraman mitik parçaları biriktirme. Bunun öneminden bahseder misin bize? Elmas ve mitik parçaları neden biriktirmesini istiyoruz? Şimdi elmasla başlayalım. Elmas paneline tekrar dönelim. Elmasın olduğu yere dönelim tekrar. Bizim şu anda mesela 15K elmasımız varmış. Ben yuvarlıyorum bunu. Elması biz nerelerde kullanıyoruz? Oyunun ileriki günlerinde dostlar, işte genler değişiyor, sezonlar değişiyor. Biz ona gen diyoruz. Sezonlar değiştikçe bazı yeni kahramanlar geliyorlar ve bu oyunun temel prensibi her yeni gelen kahraman öncekine göre daha güçlü oluyor. Hem istatistiksel olarak hem de yetenek babında daha kuvvetli oluyor. Ve bunlar bu mağaza panelinde, teklifler panelindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Çarkıfelek denen bir oyun var. Çarkıfelek geliyor ve siz elmaslarınızı o çarkıfelekte kullanıyorsunuz. Çarkıfeleği döndürdükçe o yeni gelen kahramanın parçalarını ediniyorsunuz. Ve o parçalarla kahramanın level'ını yükseltiyorsunuz ve bunu yapmak zorundasınız. O yüzden elması her zaman oralara saklayacağız. Oralarda kullanmayı hedefleyeceğiz ve tabii bunun yanında da videonun başında bahsettiğimiz VIP 6 noktasında da eğer çok geride kaldıysak elmasımızı buraya da kullanabiliriz. Oyun başında çünkü bir intikal almak çok değerli. Artı bir Evet. intikal almak değil mi? Evet, kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey eklemek istiyorum ben. Öncelikle şunu söyleyelim. Elmas'a nasıl ulaşıyoruz oyun başında? Birinci ilk yapmamız gereken ittifak sıralamasına girebilir misin? Sol üstten profilden. Yok, buradan değil. Sol üstteki profile tıkla. Liderlik tablosu. İttifak gücü. Buradaki ilk tavsiyem arkadaşlar kesinlikle birinci sıradaki ittifaka katılmaya çalışın. Çünkü mesela bizim arkadaşımız, evet, Kaan da birinci ittifaka girmiş. Kasıtlı mı yaptı bilmiyorum ama doğru yapmış. Çünkü şöyle arkadaşlar, birinci ittifakta genelde balinalar, çok para yatıran oyuncular oluyor. Onlar paket aldığınızda, şimdi ittifak sekmesine gelebilir miyiz? Onlar paket satın aldığında demek istiyorsun. Evet, onlar paket satın aldığında sandıklara tıklar mısın? Kabul etme. Mesela günlük teklifler satın aldı diyor. Bir tanesini topla mesela. Bize mesela hızlandırma verdi. Aşağı doğru in. Mesela arkadaşlar burası günde 4-5 olur, 50 olur, 100 olur. Gerçekten balinaların çok olduğu bir ittifaktaysanız buradan günde çok fazla hızlandırma ve elmas alabilirsiniz. Bakınızdaki bir oyuncu bir satın alım gerçekleştirdiğinde size böyle bir hediye kutusu geliyor. Kutunun Evet. üstüne basar mısın? Solda. Soldaki kutunun. Yok, bu değil. Soldaki kutu. Evet. Mesela bu en küçük paketi almış ittifakındaki bir arkadaşı ve ihtimaller olarak bunları verebiliyormuş bize ödül olarak. Elması da buradan yine toplayabiliyoruz. Kesinlikle. Şeye değineyim tekrardan. Başka nerelerde elmas kazanıyoruz oyun başlarında? Bizi bilgilendirir misin? Oyun başında yine minik minik etkinlikler geliyor. Şu an sizin sunucuda herhangi bir etkinlik var mı mesela, bakalım. Neler var mesela, etkinliklere bakalım. Acemi büyümesi diyor.
Acemi büyümesinde yanlış hatırlamıyorsam bir intikal görünümü alıyorduk belli bir güce ulaşırsak belli bir seviyede. Bir Oyunun ilk günleri kanıtlar öyle bir mısın etkinlik bakalım? geliyordu. Evet. Bir aşağılara in. Bak burada ödüller görünüyor zaten. Evet. Ne 4 diyor? milyon gücü ulaşırsa 4 gün sonunda 2000 elmas, 4 milyon et, 4 milyon şey mi veriyor? Evet aynen. Bunları biz de oyun başında almıştık zaten. Evet. Güzel elmas Güzel ödülleri kaynaklar veriyor bu veriyor. arada. Bak elmas da veriyor mesela. Gördüğünüz Bizim gibi buradaki bita vermiş. hedefimiz 4 günde kesinlikle 4 milyon güce ulaşmak olacak o zaman. Ya bu Evet. ödülleri çünkü hiçbir şey harcamadan alacağız. Ve Bizim şu için gayet şehir iyi. görünümü de yanlış hatırlamıyorsam intikal hızı veriyordu. Değil mi? Kaynak Yok, toplama kaynak hızı. toplama hızı. Evet. Evet. Kaynak toplama. Ya hiç yoktan iyidir dostlar. Biz zaten oyundaki temel prensibimiz oyunda hangi etkinlik gelirse onun verdiği ödülleri tamamını almak. Kesinlikle. Başka etkinliklere bakalım. Cina varmış mesela. Cina'dan bahsedelim istersen. Evet. Burada da Cin, dostlar, buyur sen diyeyim. Çağrı'cığım sen anlat istersen. Şöyle, Cina bize oyunda ilk 5 yıldız olacak kahraman. Çünkü Cina'nın kendi etkinliği var arkadaşlar. Toplam 10 tane seferberlik yaptığımızda 10 tane Cina parçası alıyoruz. Ayrıca ittifaktaki arkadaşların seferberlik kurduğumuzda 10 tane parça alıyoruz. Ayrıyeten onun dışında her kurduğumuzda yine parça alıyoruz ve arkadaşlarımızın kurduğu buna katıldığımızda da parça alıyoruz. Şu an kaç parça aldığımızı hatırlamıyorum çünkü tam bir sayı yoktu diye hatırlıyorum. Hani Şu otokatıla basarsan bir hemen görelim orayı. evet, Otokatıla bir basar mısın? evet, savaş kısmına Savaş girersen sekmesi, otokatıl. Bak burada mesela diyor ki sen bugün kutup dehşetine 8 kez katılmışsın. Yani birinin kurduğu kutup dehşeti seferberliğine katılmışsın. Hala 42 tane daha buradan ödül alabilirsin gün bitmeden. Ve evet. Cina'dan arkadaşımız tam almış mesela. O yüzden 50'de 50 Cina'yı almış. kapatabilirsin. Artık Cina'yı Cina'ya almana gerek katılmaya yok. gerek yok. Bu arada Ve oyunda tüm olmanıza burada gerek yok arkadaşlar. Burada eğer asker sayınız çok azsa ki oyun başındasın, tüm birlikleri göndermenize gerek de yok. Yani o an kullanıyorsanız bir askerinizi tüm birlikleri göndermeyin. Dizilişi kullan deyin. Orada ayarlara basın ve burada kesebilecek kadar asker yerleştirin. Yani yardım ettiğinizde kesebilecek kadar ki Cina zaten çok az istiyor. Yani kesmek Evet, için gücü çok az güç düşük. istiyor. Bunu Kahramansız da burada ayarlayıp gönderebilirsin. evet Bunu daha kahramansız da sonradan ayarlarsın. gönderebilirsiniz. Evet. Evet. Bu panelden bahsetmemize gerek var mı peki? Ya Savaş paneli. soldaki ne seferberlikleri görebiliyoruz takımımızın açtığı ve bizim açtığı. Onun ortasındaki klanımızdaki oyuncuların ve bizim saldırdığımız bireysel ortadaki panele tıklarsan bireysel saldırıları görebiliyoruz. En sağda da etkinlikleri görebiliyoruz. Etkinliklerde ne görüyorduk? Bunu çok hatırlamıyorum. Hatırlayan arkadaş varsa Discord'dan yardımcı olabilir. Etkinlikler Yani sekmesinde. kayda değer bir şey yok orada. Evet, olsa hatırlardık muhtemelen. Bunları Evet. sürekli alın arkadaşlar, ödülleri. Bu şekilde hızlı bir şekilde de elmas toplayabilirsiniz ve burada da kaynak aynı şekilde tümünü al dediğimizde gördüğünüz gibi kaynak ve hızlandırma alıyoruz. Bu yüzden zaten sunucundaki en güçlü ittifakta ve üye sayısının en fazla olduğu yine ittifakta bulunman gerekiyor. En aktif ittifakta her zaman devam etmen gerekiyor. Duygusal Evet, davranmayın. Bireysel gelişiminiz için hep en güçlüyü arayın. En güçlü ittifakta devam edin. Peki. kesinlikle. Şimdi son kez şuna değineceğim. Dediğim gibi oyun başından beri elmasınızı çarçur etmeyip hep düzgün kullanırsanız yani harcamayıp biriktirirseniz arkadaşlar ilk çarkı felekte Zimban karakteri geliyor. Kahramanlara tıklayabilir misin? Şimdi şöyle arkadaşlar bize ilk başta 3 tane kahraman sunuyor. Natalie'ye gel. Ortadaki mesela arkadaşımız bunun paketini almış ya da herhangi başka bir paket aldığı için bir yıldız olmuş. Bunu ben de yapmıştım. Bunu kullanmayacağız arkadaşlar. 5 yıldız yapmayacağız. Bunu balina yani oyuna çok fazla para yatıran arkadaşlar fullüyor. Bizim oyun boyunca başta da sonunda da bununla hiçbir işimiz yok. Molly'ye gel. Sağ üstteki. Bizi oyunda uzun süre tutacak kahraman bu arkadaşlar. Bu kahramana hiçbir şekilde şu sağ taraftaki yükseltme tuşu var. Ona basar mısın? Evet o. Şimdi genel mitik parçaları, sol alttaki biriken parçaları bunlar etkinliklerde geliyor arkadaşlar. Bunlar bizim için çok değerli. Sol alttaki kullan 10 yazan. Onlar bizim için çok değerli. Bunları hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Bunları bayağı Şimdi biriktireceğiz. bu sarı parçaların üstünde dikkat ederseniz resim yok. Bir kahramana ait değil bu parçalar. Dolayısıyla herhangi bir mitik kahramana tabi Geronimo ve Natalia Natalya dışındaki dışında. Evet. ki onlar da VIP'de veriliyor. Birazdan değineceğiz ona. Onlar dışındaki tüm kahramanlara bunları basabiliyorsunuz. Fakat biz Kesinlikle. Molly'ye bunları basmayacağız. Molly'ye tek basacağımız şey Molly'nin kendi parçaları. Şu an Kesinlikle. mesela 4-5. Bir tane daha bulursa arkadaşımız basabiliyor bunu. Ve burada
Dostlar, bir geri gelir misin? Burada kalalım, evet. Bakın yaprak görüyorsunuz yıldızın etrafında. O yapraklardan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yaprak dolduğunda yıldız seviyesi artmış oluyor. 2 yıldıza geçiyor şu an arkadaşımızın. 4 yaprağı eksik. Ve her yıldız seviyesi arttığında yeteneklerini bir seviye daha ilerletebiliyoruz kahramanımızın. Kesinlikle. Ya bizim amacımız zaten Molly oyun bize bedava bir şekilde arkadaşlar. Yıldız seviyelerini 5 yıldız yaptırıyor oyun ilerleyen aşamalarında. Peki Molly'nin parçalarını nasıl elde ediyoruz? Ona hemen gelelim. Şeye gelebilir misin Fener'e? Arkadaşlar Fener'den bize uzun bir süre yanılmıyorsam Gen 5'e kadar ya da Gen 4'e kadardı. Sürekli bize şey parçaları veriyor. Molly parçaları veriyor. O zamana kadar Molly'yi bize fulletiyor zaten. Ayrıca da kahraman salonundan anahtarla Molly alabiliyoruz. Oraya gelebilir misin? Bak şurada anahtar simgesi var. Sağda. Fener Kulesi'nin hemen üstünde. Evet. Evet, buraya tıkladığımızda da arkadaşlar puan sandığı var sağda ve görevlendirme ön izlendirmesi var. Onlara tıklarsan ihtimalleri görebiliyoruz. Epik görevlendirmede arkadaşlar %0.5 ihtimalle direkt 10 tane Molly parçası alıyoruz. %15.0 ihtimalle de arkadaşlar bir tane Molly parçası alabiliyoruz. Gelişmiş görevlendirmeye bakalım. Gelişmiş görevlendirmede sadece mor kahramanları alabiliyoruz. Ve mavi Gelişmiş kahramanları. görevlendirme beyaz anahtar, epik görevlendirme sarı Sarı anahtar burada. anahtar kesinlikle. Peki bunları nerede kullanmalıyız? Sarı ve gümüş anahtarları nerede kullanmalıyız hocam? Şimdi şöyle, bir defa gereksiz hiçbir zaman açmayacağız bunları. Yani orada anahtar görüyorsun. İşte hemen Molly'in levelini yükseltmek istiyorsun. Bunu yapmayacağız. Orada basıp hemen açmayacağız. Bize hiçbir katkısı yok bunun. Bu şekilde kullanmanın. Bize katkısı nerede olabilir? Oyunda etkinlikler geliyor. Etkinliklerde ilk örneğim etkinlik olacak. Etkinliklerde bazen diyor ki bize 10 tane sarı anahtar kullanırsan şu kadar puan vereceğim diyor. Ya da 50 tane şundan kullanırsan bunu falan vereceğim, puan vereceğim diyor sana ve bu puan karşılığında ödül veriyor sana. Birinci kullanım alanımız bu. İkinci kullanım alanımız da yine oyunda elmas kazanabileceğimiz etkinlikler oluyor. O etkinliklerde bize bu sarı kahramanların, mor kahramanların, mavi kahramanların parçaları lazım oluyor. O parçaları ne kadar biz basarsak o kahramana ona göre bir puan veriyor bize oyun. Ve bu puana göre sıralanıyoruz. İttifakımızda başta bu sıralama oluyor. Sunucumuzda özür dilerim. Bu sıralamaya göre de dostlar elmas kazanıyoruz. Bununla ilgili de yine kanalımızda, Black Ted kanalında detaylı rehber videoları mevcut. O tarz etkinliklerde değerlendireceğiz yine bu anahtarları. Onun dışında kullanmayacağız. Şu var, her gün bizden 3 tane anahtar açmamızı istiyor oyun günlük görevlerde. Bir saniye. Değil mi? 3 taneydi. Evet. Bunlar Neden da zaten birinci oyunu seviye asker oynarken basıyoruz? bunlar da oyunu oynarken zaten 5 dakikada bir yanlış hatırlamıyorsam o Evet. anahtarlardan bedava veriyor bize her gün. Kesinlikle. Çok pardon. Bir anda arkadaşın yaptığı hatayı görünce kalamadım. Birinci seviye asker bastı. Mızrakçı kampı, nişancı ve piyade kamplarında. Neden Kaan? Farm için yeterli sayıda askerim yoktu o yüzden ama Anladım. Farm için yeterli sayıda askeri olmadığı için yapıyormuş. Tekrar şeye girebilir misin? Yeni asker basma yerine. Kaç asker basıyorsun? 496 oraya bastığında kaç? Birinci seviyeye bastığında kaç basabiliyorsun? Pardon 248 basıyorsun. Daha kısa sürede diye mi? evet. Beşinci seviyeye bakalım. Ama şöyle bir şey var. Bunların zaten taşıma kapasiteleri var. Mesela birinci seviyenin taşıdığı kaynak çok daha az. Beşinci seviyenin taşıdığı çok daha yüksek. Bunlar hemen hemen zaten oluyor. Sen her zaman en üst seviye askerini basarak ilerlet. Şuradan sağ taraftaki 3 noktaya basarsan askerlerin şeylerini görebilirsin, niteliklerini. Mesela yük yazıyor 188. Birinci seviye ya da dördüncü seviyelere tıkladığında hepsinin tek tek niteliklerini görebilirsin. Saldırı, sağlık, hız Deneyelim. da var. Sen bir bastın biraz önce. Bire gidelim mesela. Hesaplama yapalım hemen. Evet. Bire bakalım. Bu arada dostlar Kaan'ın mikrofonunda bir problem var. Kaan'ın sesi videoya çok gelmeyebilir. Biz Kaan bir şey dediğinde bunu tekrarlayacağız. Evet. Bilginiz Mesela olsun. birinci Mesela seviye bir 108'miş. level asker 108 yük taşıyabiliyormuş. 5 ne kadar taşıyabiliyor? 5'e bakalım. 5 188 yani %80 ortalama daha fazla. Peki basımda ne kadar fark ediyordu saat? Süre Ona da olarak. bakalım. 5 bastığımızda 2 saat 3 dakika, bir bastığımızda 33 dakika. Yani taşıma kapasitesi olarak bir basması daha word oluyor bu hesaba Evet. göre. Bu hesaba göre öyle ama şöyle bir noktada o bir seviye askerlerin hepsini yapacak.
tekrar onları terfi ettirecek en yüksek seviyeye. Ve artık ileride ufak tefek şeylere gittiğinde de seferberlikleri kurduğunda da, seferberliklere katıldığında da şeyleri söylüyorum, hayvanları söylüyorum. Orada biraz daha güçlü askerlere ihtiyacı olacak. Ve bu kez Ya orada da da geri kalmaya Ayavın, başlayacak. evet, Çünkü ya da askerleri bir Ayavın'a level katıldığında. kalacak. Evet, Yani bu oranı eşit götürmemiz gerekiyor. O yüzden hiç bence Word değil yaptığın. ya Yani bence bir de level'ı değil. basmak Word değil. Hep en yüksek ne basabiliyorsan onu basman gerekiyor. Kesinlikle. Ve dostlar, burada da tavsiyemiz sizlere terfi yapmayın bu bölümde. Çünkü terfi yaptığınızda asker sayınız artmıyor. Mevcut askerleriniz bir üst level'ı çıkıyor. Ve bu da bizim şu anda bir işimize yaramayacak. Zaten hardcore bir savaşın içine girmiyoruz. Sadece hayvanları kesiyoruz, ediyoruz. Değil mi? Evet. Asker sayım artmıyorsa farmda da bu kez geri kalmaya başlayacağım. Ana hedefimiz şu olmalı arkadaşlar. İntikal sırasını 6'ya çıkarmak ve o 6 intikali ağzına kadar askerle doldurmak ki en yüksek farmı yakalayabilelim. Çünkü oyunun başlarında özellikle farm yapmakta çok zorlanıyoruz. Yani kaynak bulmakta çok zorlanıyoruz. O yüzden 6 intikale ulaşıp o 6 intikali full askerle doldurmamız gerekiyor. Şu an mesela Evet, Kaan kaç asker gönderebiliyorsun? 4 intikalin var. 4 intikali doldurabiliyor musun? dolduramaz, hayır. 4 intikal dolduramıyorum 4 maalesef. intikal dolduramıyormuş, evet. O yüzden bizim ana hedefimiz full en üst seviyeye çıkan askerleri basıp eskileri terfi etmeden mesela 5 basıyoruz şu an, 6 açıldığında 6 basmaya devam edeceğiz. Şu an 57.631 askerimiz var. Bunu çıkarabildiğimiz maksimum seviyeye çıkaracağız. 6 intikal artık dolmaya başladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 artık mesela biz o zaman 8. seviyeye geldiysek tüm eski askerleri en yüksek seviyeye çıkarmaya çalışacağız. Yani orada terfiyi başlatmaya Aynen. başlayacağız. Bir de güzel bir yere değindin. Oyun başında eğer ücretsiz oynuyorsak eğer oyunu ya da minimum ücret yatırıyorsak kaynak sıkıntısı yaşayacağımız kesin. O yüzden kaynağımızı da doğru kullanmamız gerekiyor. Kaynağı nerelere kullanmamalıyız? Kesinlikle çok iyi. Bu Aa, konuyla bence devam edelim. Evet, evet çok iyi. Benim ilk tavsiyem mesela ben oyunun ilk başında özellikle ilk gün, ikinci gün şeylere gelir misin? Kömür madeni, yemekhane, işte kamplar. Ben sürekli buraları yükseltiyordum. Şey düşünüyordum çünkü. Buraları çok fazla yükseltirsem üretim artar ve şehrimde çok bir bolluk olur diye düşünüyordum. Ama arkadaşlar gerçekten oyunun ilk seviyelerinde, son seviyelerinde de hiçbir zaman buradaki üretilen kaynak bizim kaynağımızı karşılamıyor. Onu çok Yani net bir burası şekilde aslında söyleyeyim. diğer farm oyunları gibi düşünmeyin. Bu bir Evet, farm oyunu değil. Burada tamamen süs olarak duruyor gibi hayal edin bunları. Hiçbir işe kesinlikle. yaramıyor. Ya bizim Ve buradaki buraya yapmamız harcadığınız o evet. şeyler de kaynakların yanında ne vardı bir de? Çelik. Çelik. Çelikleri de tamamen burada çöpe atıyorsunuz. Kesinlikle. Asla buraları geliştirmeyeceksiniz o yüzden. Yani buradaki benim en büyük tavsiyem biraz önce söylediğimiz gibi altı intikale ulaşıp asker sayısını yükselttik. Sürekli düzenli bir şekilde farm yapmak arkadaşlar. Yani çiftliklere şey yapmak. İhtiyacınıza göre. Mesela demir, kömür ihtiyacınız varsa gidip et ya da odun toplamayın. Tamamen şey yapın. Ben bu videonun altına arkadaşlar bir tane link bırakacağım sizler için. Orada hangi fırın hangi seviyeye ne kadar hızlandırma istiyor, ne kadar et, ne kadar odun istiyor. Hepsinin olduğu bir liste atacağım. O linkten girip bir sonraki ya da iki sonraki fırın seviyeniz için ne kadar kaynağa ihtiyacınız olduğunu da oradan bakarsınız. Buradan tek tek tüm seviyeleri söylemeyeyim. Zaman da çok gitmesin. Oradan siz detaylı bir şekilde istediğinizde de elinizde olmuş olur. Oradan bakabilirsiniz. Zaten oyun başında oyun bize görevler veriyor. Kaan'ın geldiği seviyeye kadar çok basit görevler veriyor. Onları yaparak zaten evlerini kuruyorsun, madenini kuruyorsun. İşte 5-6 level götür, ona lafım yok. Ama Evet. devamına gidip de kaynak basma, çünkü bu oyunu farm oyunu değil. Hatta şunu da diyeyim, bir kapatır mısın burayı? Başka bir yere değineceğim. Bir de şehirdeki kahramanların, çalışanların mutluluğu diye bir şey eklemişler oyuna. Bu da tamamen formalite icabı eklenmiş bir şey. Burası sıfıra dahi düşse hiçbir kaybın olmuyor. Kesinlikle. Şehrin donsa da bir şey olmuyor. Şehrin donsa da bir şey olmuyor. Yani ha, bu siz yine şehri turboda yakmaya devam edin. Bir turbo modu var, onu fark etmişsinizdir fırında. O var Evet şu an buradan özette. Yine max görebiliriz. güçle çalıştırmaya devam edin, bu yeterli. Onun dışında mutluluğunu arttırmak için şunu yapacağım, bunu edeceğim falan. Ben bunlar için takılıyordum, Çağrı, biliyor musun, Evet, oyun başında? oyun başına ben de takılıyordum bu Benim arada. neden Önemli sanıyordum. kahramanlarım mutsuzlar diyordum. Evet. Aslında hiçbir önemi olmadığını çok Evet, sonradan hiçbir fark önemi yok. ettik. Şeye değineceğim. Bir şehire gelebilir misin? Dünyaya pardon. Abi çok pardon. Dünyaya değil çantana bakmak istiyorum. Sağ en üstte basar mısın?
Burada arkadaşlar toplam öğeler ve toplam kaynakları görebiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum, toplam 337 tane şef enerjisi, 32.840 tane çeliğe, toplam çantanızdaki kullanmadığınız öğeleri de gösteriyor arkadaşlar. Sandıkları ve basmadıklarınızı 81.7K üstte hesapta ekli olan, aslında çantadakilerle birlikte 244.000 oluyor. Ya da kömürü 1.16 milyon. O listesi buna göre. Hızlandırmaya geçelim. Burada arkadaşlar aşağıdan gün, saat veya dakika olarak ayarlayabilirsiniz. Bunu çok fazla şey yapmanıza gerek yok zaten. Gün olarak bazı genelde şey yapıyoruz. Çünkü bize hep gün olarak yarıyor. Şöyle söyleyeyim. Genel hızlandırması 6 saat 30 dakika. Birlik eğitim hızlandırması 18 saat. İnşaat hızlandırması 12 saat. Yani çok fazla hızlandırman yok. Burada benim sana ilk tavsiyem şöyle. Genel hızlandırmalarla kesinlikle asker basma. Hızlı bir şekilde senin fırının seviyesini yükseltmen gerekiyor. Fırının seviyesi ne kadar yükselirse sen de o kadar güçlenirsin. Yani oyun başında fırınımız 30 level olana kadar biz genel hızlandırmalarımızı ve inşaat hızlandırmalarımızı fırınımıza ve fırınımızı yükseltmeye odaklı diğer istediği binalara harcayacağız. Kesinlikle. Temel prensibimiz bu. Ve bunu yaparken de eğer etkinlikleri gözetirsek, çünkü etkinliklerde inşaat hızı kullan, işte genel hızlandırma kullan, şu kadar puan vereyim sana diyor bazen. Etkinlikleri gözeterek yaparsak da faydamız olur yine dostlar. Kesinlikle. Peki. Şimdi burada şeye değineceğim ben. Neye dikkat etmeliyiz? Şimdi örnek veriyorum. Buradan bir çıkar mısın çantadan? Şimdi fırının kaçıncı seviye? Hemen bir ona gelip bakalım. Kaça yükseldiğine. Şimdi bizde bazı dönüm noktaları var arkadaşlar. Fırın 13, 14'e yükseliyor. Şöyle ilk dönüm noktamız arkadaşlar fırının 22 seviye olması. Neden 22 seviye olması? Sol üstteki profil resmine tıklar mısın? Fırın 22 seviye olduğu zaman arkadaşlar bunun Molly'nin sağında solunda ekipmanlar çıkacak. Daha doğrusu bölmeler çıkacak. Şef donanımları açılacak. 6 tane. 3 tane sol tarafta, 3 tane sağ tarafta arkadaşlar. Bu bizim için oyundaki en iyi şeylerden biri. İstatistiklerimizi arttıracak. Fırını hızlı bir şekilde 22 yaparsak donanım paketleri alabiliriz. Etkinliklerde donanım kazanabiliriz. Tasarım planı ya da Molly, falan çok detaylara Molly girmiyorum. bu arada arkadaşımızın profil resminden dolayı orada. Kesinlikle istediğiniz kahramanı Değişiyor. koyabilirsiniz tıklayıp. Evet. Ya da kendi Peki. resminizi profile koyabilirsiniz. Ama arkadaki Biraz daha kahraman kalır her zaman. istersen biraz daha şey yapalım, hızlanalım. Çok Tabii. detay veriyoruz. Bunlar biraz gereksiz konular yani. Tabii Benim size bir ikinci... sorum olacaktı açıkçası. Tabii ata buyur. Aslında her yeni başlayan kişinin soracağı sorulardan biri. Öncelikle siz VIP'ten Natalie'yi almayalım dediniz. Evet. Doğru mu? Kahraman Doğru. herosu olarak. Evet. Bir de kahramanlara tıklayabilir misin acaba? Burada da Zinman'ın açılmadığını görüyorum mesela. Şimdi Evet. elmasları çarkfeleğe saklayalım dedik. Evet. Natalie de bir SSR hero değil. Şu anda elimizde sadece Molly var. Evet. Sence Zinman'ı açmamız mantıklı olur mu? Yani çarkta Zinman çarkını çevirmemiz, elmasımızı harcamamız ya da günlük tekliflerden bu hero'yu ilerletmek mantıklı mı sence? Cevap Yoksa veriyorum ben. bunu VIP 6'ya götürüp intikal sıramızı mı açmamız gerekiyor? Tamam, şöyle söyleyeyim. Zinman'a kesinlikle vermemiz gerekmiyor. Zinman'a tıklar mısın? Benim düşüncem bu. Yeteneklerine gel. Zaten bunu savaşta çok kullanamayacağız. Eğer balina değilsek, dediğimiz gibi balinalar çünkü zaten günlük tekliflerden artı çarktan bunu fullüyor. Ve keşifte de, seferde de kullanıyorlar. Şimdi sefer yeteneklerine hemen sağ üsttekine bakalım. Bizim burada işimize yarayan ufak tefek şey var sağ taraftaki. Şimdi Mahmut bir, bunu anlatmadan araya önce gireceğim. evet sana sözü Araya bırakmak gireceğim. istiyorum. Sefer ve keşif ne demek? Önce bunu anlat. Arkadaşların Evet. aklına soru işareti kalmasın. Aynen. Sonra ben devam edeyim. Tam da bu yüzden araya girmek istedim, atlamak istemedim. Evet. Yok Şimdi estağfurullah. sefer yetenekleri dostlar, her kahramanda 2 bilemedin 3 sefer yeteneği oluyor. Sarı kahramanlarda 3 olur ve mor kahramanlarda da 2 olur. Bazen 3 olur, bilemiyorum. 3 olan var mıydı da. Şimdi sefer yetenekleri Var. e, morlarda genelde 2 oluyordu. Sefer yeteneği. Bazılarında var, bazılarında yok. Zinman'a Evet. dönelim Bunda da tekrar. Bu iki. önemli değil zaten. Sefer yetenekleri oyunun PvP aşamalarında devreye giriyor. PvP demek oyunculara karşı dış dünyada savaş demek dostlar. Keşif yetenekleri ise zaten MMO'lardan biliyorsunuz bunları. PvP, PvE tabirlerini. Keşif yetenekleri ise farmda, işte canavarlarla savaşırken buralarda devreye giriyor. Ve arenada devreye giriyor dostlar. Arenada var oyunda bildiğiniz üzere. Arenada da keşif yeteneklerini kullanıyor kahramanlarımız. Bunların level'larını yükselttikçe kahramanın kullandığı yeteneğin de gücü dolayısıyla artıyor temel mantıkta. Zimman'da
Benim tavsiyem şu olur arkadaşımızın sorusuna göre. Zimma'nın bir yeteneği var. Sağdaki sefer yeteneklerine bir bakar mısın? Mesela ilk yeteneği şehir inşaat yükseltmelerini %3 hızlandırma. 2'ye bakalım. Bu da maliyetti galiba. Maliyeti azaltma. Evet. 3. Savunmaydı. Hasar 3 de artışıymış. dost birliklerin hasarını arttırma. Zaten sizler bu oyunda eğer balenaysanız, ki balena dediğimiz tabir oyuna fazlaca para yatıran oyuncu demek bu oyunda. Balenayı bunun için kullanıyoruz. Eğer oyuna balena olarak devam ediyorsan zaten bunun hepsini alıyorsun. Arkadaşımızın sorduğu gibi sorusunda fulluyorsun, zaten bunu kullanıyorsun. Orada problem yok. Diğer tüm nişancılardan, mor nişancıların hepsinden daha iyi olduğu gerçek zaten. Kesinlikle. İstatistik olarak. Ama biz Zimman'da kalalım. Benim tavsiyem şu olur. Elmasınızın çok az bir kısmını kullanarak dostlar oyun başında bir tur bile belki değil. Bir tur bile değil mi? Yarım tur bile çarkıfelek çevirirseniz bayağı bir Zimman parçası elde edeceksiniz. Ve en azından Zimman'ı 2 level, 3 level yapabilirseniz eğer level'dan bir üst yetenek verebiliyorsunuz. Mesela 2 level yaptınız. Bir niteliklere basar mısınız? Burada 2 level'a götürdünüz. Burada hiç açmadığımız için görünmüyor tabii bizde. Hani yıldız sekmesi vardı ya, yapraklar vardı. Bir kahramanda oraya gel bakalım. Evet, burası. Burada 2 yaprağı, 2 yıldızı doldurduğunuzda yeteneğini 3 yapabiliyorsunuz. İlk hedefimiz bence bu olmalı yine. Bu güzel bir hedef Çağrı. Benim düşüncem bu. Çünkü oyun başında araştırmanın süresini %10 hızlandırmak, maliyetini %10 Araştırma, düşürmek. inşaat. Evet. Özür dilerim, inşaat. İnşaat da zaten bizim ilk hedefimiz oyunda. Fırını 30 yapmak ilk hedef. Ve bunu totale baktığında sıfırdan 30 level'a %10 düştüğünü hesap edersen bayağı bir düşüş gerçekleştiriyor bu bize. Haksız mıyım? Ya haklısın, evet. Şöyle aslında şu şekilde, eğer birinci sıradaki ittifaktaysan kale ödüllerinden de sana 3 yıldız yaptırıyor bunu. Aynen öyle. Kale Orada ödüllerinden de yaptırtıyor. kale ödüllerinden de yaptırtıyor arkadaşlar. O kale savaşına çok detaylı girmeyeceğim. Biraz temel bilgiler vermeye çalışıyoruz. Dediği gibi Mahmut'un, isterseniz yani çok fazla elmas değil de böyle 15-20 bine yakın bir elmas harcayıp 3 yıldız yapacak seviyeye getirebilirsiniz. Ya da kale ödüllerini bekleyip, hani sizin için ücretsiz, tamamen hiç yatırım yapmayan, sadece bir iki paket alacaksınız. Elmasınızı buna yatırmayın. Ama dediği gibi eğer orta ölçekli yatırıyorsunuz, elmas sayınız biraz fazlaysa belki 2-3 seviyeye kadar getirilebilir. Ama fazlasına Düşünülebilecek bir gerçekten gerek tercih. yok. Evet. Evet, Benim de elimizde sadece bilgi olarak kalsın. Bu arada şahsi bir düşüncem bu. düzeltme yapayım. Mor kahramanlarda sefer yeteneği sadece 2'ymiş. Yanlış Evet, Mor'da hatırlıyormuşum. Senin sadece dediğin 2. gibi. Sadece Evet. 2'ymiş. Umarım soruna uygun bir cevap vermişizdir. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Çarkıfelek geldiğinde ilk başta Zimman gelir her zaman. Sonra Gen 2'ye geçtiğinizde, yani sezon 2'ye başladığımızda, o da 40. gün geliyor, aktif oluyor. Ama 40. gün arkadaşlar, şimdi şöyle, oyunda gen sistemi var. Gen 1, Gen 2. Şu an Gen 7'ye kadar açık. Bu ne demek oluyor? Her gende arkadaşlar bize 3 tane kahraman veriyor. Kahramanlarımız biliyorsunuz piyade, mızrakçı ve nişancı olarak 3'e ayrılıyor. Her gende bize artık 3 tane mitik kahraman veriyor. Artık o seviyeden sonra arkadaşlar şöyle, her gende de mesela ilk gende Gen 2 40. gün geliyor. Her genler arası genelde şey oluyor. İlk genden sonra şey oluyor. Süresi 80-85 güne kadar uzuyor. Gen 2 gelir gelmez ama 3 kahraman direkt çat diye açılmıyor. Ben ilk Gen 2 geleceği zaman onu bekliyordum. Niye açılmadı falan diyordum. Şimdi bu 3 kahramanı elde etmenin farklı farklı yolları var arkadaşlar. Her zaman bir tane kahraman Çarkıfele'ye gelir. Elmas ile çevirip fullleyebilirsiniz. Bir tanesi Kahraman Salonu diye bir etkinliğe gelir. Oradan parayla satın alabilirsiniz. Bir tanesi de Şeflerin Salonu diye bir etkinlik gelecek size. Orada sıralamaya girerseniz geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam İlk 5 ya da ilk 10'a, tabii birincilik olursa çok daha yüksek ödüller, ama sonlara doğru düşerseniz çok daha az parça veriyor size. Şimdi Gen 2'de arkadaşlar Flint geliyor. Piyade kahramanı Çarkıfele'ye. Sonra Gen 3'te mızrakçı geliyor. Gen 4'te nişancı geliyor. Bu sürekli böyle devir daim yaparak gidiyor. Sonra tekrar piyade, sonra tekrar mızrakçı, sonra tekrar nişancı olarak. O yüzden her zaman elmasınızı doğru bir şekilde biriktirip doğru bir şekilde oynarsanız eğer, her gende gelen kahramanı, Çarkıfele kahramanını 5 yıldız yapabilirsiniz. Dediğim gibi Dostlar, eğer bu ilk konuda Çarkıfele'yi oynamayın. Evet. sorularınız olursa bizler Discord'dayız. Yine güncel olarak sorunuzu sorarsanız, oyununuzun mevcut gününü de belirtirseniz yine yardımcı olmaya çalışırız Çağrı'yla beraber. Tabii diğer dostlarımız da burada. Yardımcı Kesinlikle. olmaya çalışırız. Ee, Evet, ş- kahraman bölümü de böyleydi. Devam edelim. evet. Bir soru daha sorabilir miyim Tabii acaba Ata, kahramanla sendeyiz. alakalı? Tabii. Şimdi bu kahramanlarda şöyle bir şey var. Kahraman TP'sine göre kahramanları geliştiriyoruz da.
Biz bunları nasıl dağıtıp geliştirmemiz gerekiyor? Çok güzel. Sen mi cevap vermek istersin, ben Level'da. mi vereyim? Mahmut. Kahraman Tepesi level'dan bahsediyorsunuz. Level'dan. Mesela şu an Kahraman bu 31 levelleri. level. Evet. Evet. Benim burada tavsiyem ilk 3 kahramanınızı piyade, mızrakçı, nişancı. Bunların level'larını çıkarabildiğiniz en yükseğe eşit şekilde çıkarmak. Çünkü bunları arttırdıkça level'larınız seferberlik kapasiteniz ve katıldığınız seferberlikteki gönderdiğiniz asker sayısı da artıyor. Ve bizler herhangi bir seferberliğe katıldığımızda ya da kurduğumuzda dostlar buradaki ilk 3 kahramanı kullanıyoruz. Yani 4. kahramanı kullanmıyoruz. Dolayısıyla benim tavsiyem ilk 3 kahramanı mevcut fırınınıza göre zaten yükseltebiliyorsunuz maksimum. Oraya kadar yükseltmeye çalışmanız. Devamında 4. 5.'ye geçmeniz. Tavsiyem bu. Mesela 32 yapmak için arkadaşımızdan fırın 14 istiyor. 31'e kadar yükseltmiş arkadaşımız. O yüzden hemen dönüyor burada. Geliyor. Eğer yapmadığı varsa mesela şu an Cloris'i yapmayı hedefliyorsun galiba, değil mi? Cloris'e gelecek burada dostumuz ve bunu da 31 yapacak. Temel prensip bu. Bu arada Peki. oyuna eklenen de bir Evet. özellik var. Bu level'ları sıfırlayabiliyoruz. Verdiğimiz level'ları. Yani yanlış level verdik diye üzülmeyin. Bunlar da sıfırlanıyor fakat şu an yapamıyor sadece. Değil mi? Şu an kapalı. Bir bakalım Fırın geri seviyesinden dönersen. dolayı. Tatbikat kampına Tatbikat basabilir kampında misin? evet açıkmış da dümdüz Seviye zaten. sıfırlama sağ Tatbikat, tarafta. evet. Dostlar bu da tatbikat kampı bölümü, hemen buradan bahsedeyim. Seviye sıfırlama bölümü burası. Burada eğer level'larını yanlış verdiğinizi düşünüyorsanız hemen sıfırlıyorsunuz ücretsiz bir şekilde ve tamamını geri alıyorsunuz. Oyun sizden bir kesinti yapmıyor. Daha sonra istediğiniz gibi yine verdiğimiz taktikleri baz alarak burada arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz isterseniz. Arkadaşımız göründüğünde hemen bir yaptı, denedi, sıfırladı. Tekrar girip orada yükseltebilir. Burada kalalım, tatbikat kampında kalalım. Tatbikat kampı ne işe yarıyor Çağrı? Şimdi şöyle arkadaşlar, bizim ana 5 kahramanımız var. Bunları zaten arenada kullanıyoruz. Ona daha sonra değineceğim. Arkadaşlar tatbikat kampı şu şekilde çalışıyor. Bir tatbikat alanındaki kahramanlar otomatik olarak 5 eğitmenin minimum seviyesine yükselecek yazıyor. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Örnek veriyorum. Şöyle baktım ama seviyesi düşük olan yok. Hepsini eşit şekilde yapmış. Diyelim ki biz burada 4 tane kahramanımızın seviyesini 50'ye çıkardık ama Sergi baştaki piyade kahramanının seviyesi 30'da kaldı diyelim. Bizim ne oluyor? Minimum en yüksek seviyesi, minimum seviyedeki level o olduğu için alttaki eklediğimiz tatbikat kampındaki kahramanların seviyesi 30 levelde ya da 31 levelde kalacak. O yüzden bu 5 kahramanın seviyesini yükseltirsek diğer tatbikat kampına eklediğimiz kahramanların seviyesi de otomatikman onlara hiçbir XP basmadan onların seviyesine gelmiş olacak. Yani temel olarak oyun bize diyor ki sen 5 kahramanın level'ını yükselt, bunları eşit götür. Evet. Daha sonra hiçbir kahramanlığı yükseltmene gerek yok kardeşim. Gel burada tatbikat kampına fırının seviyesine göre ben sana bölümler vereceğim. Buraya ekle onları. Onların level'ıyla en güçlü 5 kahramanın level'ıyla ben sana bedava eşitleyeyim diyor. Kesinlikle. Temelde Bu Sana arada örnek verebiliriz direkt. Canlı örnek yapabiliriz. Bir artıya basabilir misin? Ben burada mavi hero görmüyorum. Bunlardan birini seçer misin? Mesela bir tık yanlış olmuş gibi görüyorum burada. Çünkü tatbikat kampında zaten yükseltebilecekken ekstra bir XP harcanmış gibi görüyorum kesinlikle. ama ekranda. şu an 31'e kadar yükseltebiliyor. Yok zaten Evet, şu an ama Fırınından dolayı. 25'e kadar XP basmış, o XP'ler boşa evet. gitmiş diyor. Tabii onları Onları sıfırlayabiliriz istersen. sıfırlayabiliriz. Mesela Şöyle bir level'a bas. Bir level'a basar mısın? Artıya basıp. Evet, evet, tamamdı. 31'e çıktı direkt gördüğün gibi. 31'e çıktı kendiliğinden zaten. Zaten fırını 31 ya ata. Evet. Daha fazla yükseltemiyor. Ama Evet, doğru evet. diyorsun. Evet. Şöyle Peki bir detay geçelim burayı vereceğim. da. Tabii şöyle bir detay Tabii. vereceğim. Bu kahramanlar maksimum 80 seviyeye ulaşıyor arkadaşlar. Ve kesinlikle nasıl olacak bunların leveli çok rahat yükselmiyor şöyle böyle diye düşünmeyin. Bir noktada 5 tane kahramanınız çok rahat bir şekilde 80 level olacak. Elinizde fazla fazla zaten XP'ler birikecek. O konuda tereddüt etmeyin, sadece biraz zaman gerekiyor. Şimdi Eğer buradan çıkalım. ücretsiz oynuyorsan oyunu Evet. 130-140 gün civarında 130 gün ortalama 120-130 günde tamamı 80 Evet. oluyor. Kesinlikle. Onu rahat olun yani. Hepsi 80 olacak yani tüm kahramanlarınız. Buradan çıkalım şimdi. Şey söyleyebilir miyim çıkmadan? Tabii sendeyiz Mustafa. Ee, Zina'nın seviyesi şu an mesela 5 kahraman sayesinde 31'e çıktı ama arkadaş mesela onu zaten normal şekilde 21'e çıkarmış. Seviye sıfırlamadan mesela bunu da öğretirsek iyi olur bence. Boşa kullanmış orada da.
Şimdi şöyle geri diyelim. Bu arada bir dakika. Tekrar seviye tatbikatlara gelebilir Aynen misin? öyle. Seviye Doğru tatbikatlarına diyor gel. arkadaşımız. Şimdi sol altta seviye level 17 fırın diyor kilitli. Oraya bir tıklar mısın? Bu tatminat kampı aç arkadaşlar. Tek tek açılacak. İptal de. Yanındakine tıkla. Fırının seviyesi yükseldikçe arkadaşlar bakın burada da fırın 19 diyor. Tekrar yanındakine tıkla. 21 diyor. Bu şekilde arkadaşlar en alttaki fırın 30 olduğunda buranın hepsi açılmış olacak. Bu bilgiyi de vermek istedim. Şimdi sendeyim Mahmut. Evet, burada Mustafa arkadaşımız söylemişti. Yanlış yapılan bir şey var. Hemen onu düzeltelim. Şimdi seviye sıfırlama bölümüne basar mısın? Bir seviye sıfırlama bölümüne. Burada sen Cina'yı baştaki yani şu kızıl saçlı karakter Cina dostlar. Bunun level'ını 21 yapmışsın. Ama seviye tatbikatı bölümünde de tatbikat kampını eklemişsin. 31'e çıkartmışsın. Arkadaşımızın dediği şu. Zaten o bir level olsaydı da buraya eklediğinde 31'e çıkacaktı otomatikman. Evet. O yüzden 21 level orada boşuna vermişiz. Hemen onu sıfırlayalım o yüzden. Gel bakalım seviye sıfırlama yerine. Hemen Cina'yı sıfırlayalım. Evet. Bak orada şeyler de var. Tamam, direkt 31 oldu zaten. Buranın Evet. tamamını sıfırla beni dinlersen. Çünkü burada çok hata görüyorum ben. Evet. İlk 5 dışındaki tüm kahramanları sıfırla abi burada. Sadece ilk kullandığın ilk 5 kahramanın kalsın. Onun dışındakilerin hepsini sıfırlayıp sonradan buraya bir ayar çekebilirsin. Arkadaşlarımız ne demek istediğimizi anladı zaten. Bunu sonra istersen yaparsın. Mantık bu yani. Uygulamalı da göstermiş olduk. Devam edelim mi? Evet. Buradan geriye gel. Arkadaşlar kısaca toparlıyorum izninizle. Sadece ilk 5 kahramanın levelini yükselteceksiniz. Alttaki kahramanın hiçbirine XP basmayacaksınız. Zaten onlar kendiliğinden tatbikat kampından e, bastığınız 5 kahramanın en düşük seviyeli hangisi ise onun seviyesine gelecek. Önceliğimiz de her zaman ilk 3 kahramanın seviyesini yükseltmek. Daha sonra diğer 2 kahramanı da tatbikat kampına diğer koyacağınız kahramanlara hiçbir şekilde XP basmayın. Evet. Buradan Aynen öyle. çıkabiliriz. Bu konuyla ilgili bir sorunuz yok galiba dostlar. Burası bu kadardı. Tamam. Şimdi yeni bir konuya değinmek istiyorum. Yeni başladın. Hangi paketleri almalıyız? Hangi paketler iyi? Ben ufaktan bir tavsiye vereceğim. Daha sonra arkadaşlara sözü bırakacağım. Şimdi öncelikle ilk tavsiyem kesinlikle intikal sırası. İkinci tavsiyem de şehir inşaatı. Bunları zaten arkadaşımız almış. İkinci tavsiyem arkadaşlar en sağa gelir misin? Kesinlikle büyüme fonu. Çünkü bize buradan arkadaşlar fırın seviyemiz yükseldikçe elmas veriyor. Toplam en son fırınımız 30 olduktan sonra 250 bin elmas kazanıyoruz. Yani fiyata baktığımızda oyundaki paketlerin fiyatından çok bahsetmeyeceğim. O konulara girmeyeceğim. Fiyat performans olarak alabileceğimiz en iyi paketlerden birisi bu. İkinci olarak size tavsiyem arkadaşlar şu olacak. Fırının seviye 22 olduktan sonra şef donanımları açılacak. En sola gider misin? En sola gittiğinizde arkadaşlar burada sol tarafta fırın seviyeniz 22 olduktan sonra size haftalık paketler sunmaya başlayacak. Oradan arkadaşlar tasarım planı veren haftalık paketi oyun başından beri yani sürekli 22 olduktan sonra alıp biriktirirseniz gerçekten sizi oyunun ileriki aşamalarında çok çok öne taşıyacak bu. Evet Mahmut sendeyim. Tabii bizim buradaki önerilerimiz oyuna minimum ücret yatıran oyuncular için. Bunu Ya ayrıca evet. belirtmek istedim. Minimum ücret yatırıyorsan fiyat performans ürünleri bunlar oluyor. Ayrıca yine Black Ted YouTube kanalımızda da hangi paketlerin avantajlı olduğu, hangi paketlerin olmadığı gibi bir içeriğimiz mevcut. Orada da yine dostlar incelerseniz o kaynağa da erişip mantıklı paketleri satın alabilirsiniz. Mesela normal paket sekmesine tıklar mısın? Normal paket. Videomuzda da bahsetmiştik. Buradan alışveriş yapmak çok kötü. Asla buradan alışveriş yapmayacaksınız gibi pratik bilgiler mevcut o videomuzda da. İzlemenizi tavsiye ederim. Kesinlikle. Şimdi çıkalım Mağaza buradan. bölümü bu şekildeydi. Evet. Şimdi şefin evi kısmına girebilir miyiz? Mesajların üstündeki. Ya da direkt şefin evine tıklayalım. Arkadaşlar buradaki çifte mesai bizim en çok kullanacağımız ve en çok işimize yarayan kısım. Çifte mesaiye bastığımızda arkadaşlar 5 dakika boyunca o süreden itibaren bunu bastıktan sonraki tüm bina inşaatları %20 daha hızlı oluyor. Yani %20 daha tasarruf ediyoruz hızlan. O yüzden özellikle fırını basarken kesinlikle bunu fırına saklayın. Çünkü fırının seviyeleri ve istediği süreler çok daha fazla. Bunu genelde fırın ve elçilik için kullanabilirsiniz. Örneğin 10 gün ise bir inşaat hızı. Bunu kullandığında 8'e düşüyor mantıken. %20 Kesinlikle. hızlandırıyor çünkü. Oyunun belli bir gününden sonra petler geliyor, hayvanlar geliyor, evcil hayvanlar. Orada da bu tarz bir yetenek mevcut. Onları beraber combo halinde Evet. kullanacağız. Aynı zamanda burada yine bir önerimiz sizlere. Şef kararları bölümünde
3 tane kullanacağımız, her gün açıldığında kullanacağımız yeteneğimiz var. Bunlardan ilki acil harekat. Bir basar mısın acil harekata? Diyor ki 48 saat savaşçıları çalışmaya zorla. Peki basmayalım, geri gelelim. İkinci yeteneğimiz üretkenlik günü. Sen kullanmışsın zaten, ona bakalım. 24 saat boyunca tüm kaynak hissalarından %100 verim artırıyor. Peki bunu da aklımıza yazdık. Geri gelelim. Ve son yeteneğimiz acil iş. Ona basalım. Acil işte de diyor ki 5 günlük ben sana kaynağı vereceğim. Şimdi burada bizim hemen sizin aklınızda canlanmış olmalı bir mantık var. Önce ilk iki saydığım yeteneği kullanacaksınız. Tüm buff'ları açmış olacaksınız bu şekilde. Ve daha sonra gelip acil işe bastığınızda oyundan alabileceğiniz maksimum, o günkü bu panelden alacağınız maksimum kaynağı almış olacaksınız. Acil işe Arkadaşımız basalım üretkenlik hatta. gününü kullandığı için yapamayacağız biz bunu. Evet, basalım acil işi, görmüş olalım ne işe yaradığını. Bunları basınca pasif olarak şey olacak. Tamam, olsun. Acil işe basalım şimdi. Burada bizi görüyor. Kaynaklar arttı. Şimdi tekrar acil işe basalım. Biraz geriye uzaklaştırırsan çok iyi olur. Daha sonra acil işe Burada basalım. ikinci basacağımız üretkenlik günü. Ona es geçiyoruz dostlar kullandığı Tabii için. daha önce Basalım ona. kullandığı için. Şimdi ekrana kaynaklar gelecek. Şöyle arkadaşlar 11K, 317K, 57K, 223K bunlar ilk başta oyunun başında sizin işinize yarar. Tabi bunların seviyesi yükseldikçe arkadaşlar oradaki işte fırın, kömür madeni, odun, demir madeni, fırın değil çok pardon. Onların seviyesi yükseldikçe buradan aldığınız kaynaklar da artacak. Ve aynı zamanda araştırmadaki İkinci bir ekonomi püf kısmını nokta var burada. yükseltirsiniz. Çifte mesaiye bir basar mısın? Çifte mesai. Bunu bana oyuna ilk başladığımda Çağrı'nın tavsiyesiydi. Şimdi bu çifte mesai Çağrı ne kadar şey istiyordu? Ne istiyor? 50 bin mi istiyordu? 100 bin mi istiyordu kullanmak için? 800 bin mi? Hatırlayamadım. 800 bin. 800 bin istiyor. 800 bin istiyor. Dolayısıyla bizim her şeyden önce buradaki 800 bine mutlaka ayırmamız gerekiyor dostlar. Kesinlikle. Yani ilk verdiğimiz taktik aklınızda bulunsun. Fakat arkadaşımızın mesela 131 bini var burada birikmişi. Bu zamanla birikiyor burada. Memnuniyet. Elmasla asla satın almayın. Evet, Zaten onu iyi kendisi değindin. birikiyor. Çifte mesaiyi her zaman bir tur kullanacak şekilde ayarlayın. Yani bir tur cepte kalsın. Daha sonra eğer yapıyorsan acil harekat, üretkenlik günü, acil iş kombosunu yaparsın. Hatta Bunu da eklemek elinizde 1 istedim. milyon 600 bine kadar biriktirin 2 kere çifte mesai. Yani 2 gün arda arda işte 24 saat bekleme süresine giriyor çifte mesai. Elinizde ne olur ne olmaz diye 1 milyon 600 bin kesin biriktirin. Arta kalanla basın. Oyunun ilk aşamalarında çünkü bu biraz az birikiyordu ama sonradan hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ben hatta sen söyleyene kadar unutmuştum bile bunu. İyi oldu söylediğin. Buradan Aynen çıkalım. öyle. Burada Devam diğerlerini hiç edelim. kullanmıyoruz Burası bile. da bitti. Evet. Şimdi genler etkinliklerden bahsettik. Asker terfilerinden bahsettik. Dünyaya gelebilir misin? Önceliğimiz şey dedik arkadaşlar. 6 intikal ile farm yapabilmek. Şimdi asker sayımız biraz yükseldikten sonra benim size bir tavsiyem var. Sol üstte Molly profil resminin altında bir tane biraz yaklaşırsan. Evet onun altında hayır. Onun altında bir ok var. Ona basar mısın? Burada arkadaşlar büyümeye gel sağ tarafta. Rastgele ışınlayıcı var. Bakın arkadaşlar bu size yanılmıyorsam 2 günde bir tane rastgele yenilenen rastgele ışınlayıcı veriyor. Bu ne demek? Bastığınızda sizi rastgele haritanın bir yerine atıyor. Şu an kullanma, basma. Zaten kullanman için bunun şehrinde birliklerin olması lazım. Dışarıda birliğin olmaması lazım. Nasıl? Normal gelişmiş ışınlayıcı kullandığında şehrinde birliklerin olmasına gerek yok. Dışarıdaysa bile ışınlanma kullanabilirsin. Ama rastgele kullanacağın zaman birliklerinin şehirde olması gerekiyor. Ben oyunun başlarında arkadaşlar fırının böyle 16-17 seviyeye geldikten sonra biraz da asker sayım arttıktan sonra rastgele ışınlanma kullanıyordum. Ve fırınım 15-16 seviye, fırını 8 seviye, 9 seviye, 10 seviyeye kadar, yani 11-12'ye çok gitmiyordum. Gözcü atıyorum etraftaki fırınlara. Genelde oyunu bırakmış hesaplar oluyor ve onların hesabında çok fazla kaynak birikmiş oluyor. Ve girip onları yağmalıyordum. Ama bunları yağmalarken eğer şehirlerinde çok fazla askerleri varsa kesinlikle saldırmayın. Asker kaybetmeyin. Minimum şekilde asker kaybetmeniz gerekiyor. Çünkü ana hedefimiz kesinlikle 6 intikali doldurmaktı. Hani kaynak toplayayım derken gidip de asker kaybetmeyin. İçeride askeri olmayan ya da 1000, 2000 askeri, 3000, 5000 askeri olan bir sürü hesap görürsünüz. Onlara saldırıp eğer bakarsınız kaynaklarda varsa kaynakları toplarsınız. Bu da size ufak bir bilgi olsun köşede. İşinize yarayabilir yani. Bu paneldeyken bir bilgi de ben ekleyeyim. Tabii. Burada toplama hızı var. Toplama hızına basar mısın? Toplama hızında da 8 saatlik ve 24 saatlik bufflarımız var. Bunlar belli bir elmas ödeyerek alıyoruz bunları.
Şu an zaten yapmanıza hiç gerek yok bunları. Zaten oyunun başında level 8 kaynaklar açılmıyor dostlar. Level 7 de galiba yoktu oyun başında, değil mi? Kaynaklarda level Yok, 7 de yok. yoktu. Hayır, yok. 6'ya kadar Yok, var hayır, diyor. yok. Tamam. 6'ya kadar var. Elmasımızı zaten biz biriktirdiğimiz için bunu kullanmayacağız ama bir süreden sonra level 7 ve 8'ler de açılacak. Orada da çok fazla toplama süresi istiyor bizden. Dolayısıyla biz kaynaklara gönderirken bunu ihmal etmeyeceğiz. Geleceğiz buradan oyun süremize göre ya 8 saatlik buff'ı kullanacağız ya 24 saatlik buff'ı kullanacağız. O şekilde göndereceğiz kaynak toplamaya askerleri. Ve kaynak toplamaya askerleri gönderirken de o kaynağa uygun kahramanın liderliğinde göndereceğiz. Ne demek istiyorum? Mesela Chloris. Mavi kahramanlardan bahsediyorum. 4 mavi kahramanımız var bizim. Bunlar biri odun toplamayı hızlandırıyor. Mesela Chloris, hemen bakalım hızlıca. Çok zaman da kaybetmek istemiyorum. Altındaki bölüm. Et toplama hızını arttırıyormuş. Max yaptığında %25. Bunun gibi. Yeterli zaten Chloris. Bu şekilde 4 kahraman var dostlar. 4 mavi kahraman. Bunların liderliğinde kaynaklara göndereceğiz. Level 7 ve 8 açıldıktan sonra orada buff'ı açıyorsun. Daha sonra gönderiyorsun. Yani gönderdikten sonra açarsan aktif olmuyor. Bu da aklında bulunsun. O panelde ekleyeceğim konu da buydu. Peki o panelde de galiba bir işimiz kalmadı. Kalkan var orada bir de. Kalkandan da bahsedelim istersen. Hemen yine oraya gelelim. Bu da yine rastgele ışından gibi belli bir cooldown'la oyun bize ücretsiz veriyor. 8 saatlik kalkan. Biri size saldırdığında veya saldırma ihtimali olduğunu düşünüyorsanız kalkana basarsanız eğer saldırı almıyorsunuz. Şehrinizi savunmuş oluyorsunuz dostlar. Aklınızda bulunsun. Evet. Şimdi şuna değineceğim. Dışarıdayken, şehirdeyken dünyaya gelir misin? Biraz bir uzaklaştırırsan. Şimdi av tuzağı kurdunuz mu siz? Bir ona bakalım. Arkadaşlar klan belli bir seviyeye geldikten sonra av tuzağı diye bir bina açılıyor ve onu kuruyoruz. Etrafa bakarsan yok mu sizde acaba daha şu an? Çok yeni, Aa, şu anda olamaz. çok yeni, şu an çok yeni. Ama bir hafta 10 güne kadar gelmesi gerekiyor. Öyle hatırlıyorum. Av tuzağı geldiği zaman arkadaşlar ayı avı oluyor bu. Evet bu. Gelmiş. Ama ittifakta henüz bir tuzak kurmamış ittifakın. Mesela yerleştir diyebiliyorsun. Sen R4 ve R5 olmadığı için gelmiş ama henüz arkadaşlar inşa etmemiş. Bunu R4 ve R5 arkadaşlar inşa ettiğinde arkadaşlar haritanın bir yerine koyuyorsunuz ve tüm dizilimi buna göre yapıyorsunuz. Ayı avının etrafına en güçlü oyuncularınız diziliyor. Sonraki güçteki arkadaşlar da onların arkalarına diziliyorlar ve ayı avına seferberlik düzenliyorsunuz ve katılıyorsunuz. Durur musun burada? Burada vurduğunuz hasara göre ödüller artıyor arkadaşlar. Detaylı ayı avı videomuz var 2 tane kanalda. O yüzden buna çok fazla değinmeyeceğim. Sadece sana küçük bir tavsiye vereceğim. Sen o videoya çok hitap etmiyorsun. Çünkü yeni başladığın için orada biz detaylı taktikler verdik. Sana tavsiyem şu olacak. Ne kadar intikalin varsa askerlerini eşitle deyip o kadar intikalle gönder. Maksimum puana sen o şekilde ulaşabilirsin. Eğer gönderebiliyorsan da şunu yap. İttifakındaki en güçlü oyuncunun seferlerine katılmaya çalış. Çünkü güçlü oyuncu fazla hasar vuracak. Fazla hasar vurunca sen de fazla hasar vurmuş olacaksın. Onun seferberliğinde olduğun için, önderliğinde olduğun için. O yüzden her zaman öncelik güçlü oyuncuların seferberliğine katıl. Eğer katılamıyorsan da 4, 5, 6 ne kadar intikalin varsa hepsini eşitle deyip gönder. Belli bir seviyeye geldikten sonra o seviyeye geldikten sonra kanaldaki ayağı videosunu izleyip detayları ve taktikleri görebilirsin zaten. Bu konuyu çok uzatmadan sözü sana bırakıyorum. Evet. Ödül paneli burası. Kapatalım burayı da. Burada hemen bir detay, tuzak güçlendirmesi dostlar. Tuzak güçlendirmesine basar mısın? Bunları biriktirmene hiç gerek yok. Katkı yaptı. Hepsini gönder bunların. Burası bize ittifak tabii gönderemiyoruz kurulu olmadığı için. O Bunları hatırladığım gönderdikçe kadarıyla dostlar en az bir hafta sürüyor. Ek bilgi söyleyeyim de. Bu ayı avının tuzağının kurulması sanırım ya bir hafta, yani belki de 10 gün sürüyordu diye hatırlıyorum. 10. günde falan Anıtta da kuruldu. gösteriyor olabilir bize bunu, biliyor musun? Anıtta da gösteriyor olabilir. Ayı yazıyordur muhtemelen. Nihai av. Evet, bu mu? Yok Aynen bu mu? Yok, kutup bu değil. dehşeti bu, hayır. Evet. Aşağı Bu doğru biraz daha anıtı da in. takip edebilirsiniz. Anıtta da ittifak ve sunucu görevleri var dostlar. Bunları da açıldıkça toplarsınız. Size neyin geleceğini, neyin açılacağını bunlar küçük küçük tüyolarla gösteriyor. Yani çok detay vermeye gerek yok. Kesinlikle. Yeterli Ee, burası da. kesinlikle. Etkinliklerden biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Oyuna gelecek. Kaynaklardan bahsetmişken Buyur abi. farm hesabıyla ilgili bilgi verir misin Çağrı? Tabii. Mahmut sendeyim. Çok güzel bir yere değindin yine. Unutmuştum ben. Oyuna ilk başladığınız gün tavsiyem bir tane daha karakter açmanız. Nasıl açacaksın bunu? Yine profil resmine tıkla bakalım. Burada ayarlara tıklıyoruz.
Hesap Karakter. diyoruz. Evet. Hesap da yanlış Yok, hatırlamıyorsam. karakterlere basacak. Yok. Geri gel, karakterlere basıyoruz. Karakterler. Yeni karakter yarat diyeceğiz. Demeyelim biz şimdi. Yeni karakter yarat diyeceğiz ve bizim sunucumuz şu an 1092'ymiş. 1092'de bir karakter daha açacağız. O da bizim dostlar çiftlik hesabımız olacak. Hemen onu da yine oyun başında olduğunuz için kendi ittifakınızı almaya çalışın. En güçlü ittifaktasınız ya. Tavsiyem bu. Hemen oraya almaya çalışın onu da. Nickname'ini de başka bir isimle koyun. Orada da onu geliştirmeye başlayın. Sonra bu ne işimize yarayacak bizim? Oyunda fırınımız biz 30 level yapana kadar çok fazla kaynağa ihtiyacımız oluyor ve kaynak problemimiz var. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Farm çiftlik hesabımızda asker yetiştireceğiz. Orada çok fazla zaten zaman harcamayacağız. Sadece belli bir yere geliştireceğiz. Asker yetiştireceğiz. Kaynaklara göndereceğiz. Kaynakları orada yağmalayacağız. Daha sonra ana hesabımızla e, şu rastgele ışınlan konusunda Çağrı'nın bahsettiği gibi gidip kendi o farm çiftlik hesabımızı farmlayacağız. Askerleri dışarı çıkartacağız. O hesabımızda sonra geleceğiz ana hesabımıza. Oraya saldıracağız. O kaynakları da kendi ana hesabımıza çekeceğiz. Çiftlik hesabı da bu işe yarıyor. Ve kesinlikle tavsiye edebileceğim en güzel konulardan biri bu. Teşekkür ediyorum bu arada hatırlattığınız için bunu da. Farm hesabının prensibi de bu şekilde çalışıyor. Açmanızı hemen ilk günden tavsiye ediyorum. Evet. Şimdi şöyle etkinliklerden devam ediyorum. Ayı avı bu şekildeydi. Çılgın Joe etkinliği gelecek arkadaşlar. Onunla ilgili de kanalda video var. Sadece üstünkörü anlatıyorum. Orada da dalga dalga saldırılar geliyor şehirlerinize ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinizi savunuyorsunuz ve ödüller alıyorsunuz. Oyunun başından beri arkadaşlar tüm etkinliklere aktif bir şekilde katılım sağlamanızı tavsiye ederim. Özellikle ayı avının ilk başlarda katıldığınızda gerçekten kaynak ihtiyacınızın çoğunu karşılıyor. Çünkü güzel bir şekilde kaynak veriyor. Ödüllere siz bakarsınız. Onun dışında arkadaşlar bu arada müdahale edeceğiniz yerlerde girin isterseniz. Ben sadece etkinlikleri hızlı hızlı sayacağım. Önemli Sadece şu olanları. etkinliği es Tabii. geçtik. Bir geri gelebilir misin acaba? Şurada denemeler etkinliği var. Onun da fullenmesi gerekiyor oyun başında. Evet. Yani en son nihai ödüle gelirsen kutuya tıkla sağ üstteki. Buradan da Jesse parçaları gelecek. Ki bu da oyun başı için çok büyük bir ilerleme olmuş oluyor. Evet Aslına ve bakarsanız. VIP seviyesi arttıkça da Molly parçaları alıyormuş. Evet. Yani o yüzden Zimman çarkını biraz daha oyun başında es geçip VIP'e basarsanız aynı zamanda Molly'leri de ilerletmiş olursunuz. Sonradan da kale ödüllerinden Zinmanları ilerletip oradan da inşaat hızlandırmasını sağlamış olursunuz. Kesinlikle teşekkürler. Çıkalım buradan. Şeye gelelim. Orada gelmiş zaten. Şeflerin Salonu diye bir etkinlik göreceğiz. Bizim oyunda en çok şey yaptığımız takvimde görelim. Arkadaşlar takvim kısmından etkinliğin ne zaman geleceğini buradan takip edebilirsiniz. Sürekli bunları kontrol edin. Mesela 2 gün sonra gelecekmiş. Şeflerin Salonu'nda arkadaşlar 5 günden oluşuyordu yanlış hatırlamıyorsam. 5 gün boyunca size görevler verecek arkadaşlar. İşte ilk gün İnşaat hızlandır, işte asker bas, şunu yap, bunu yap falan filan diye detaylı bir şekilde şey yapmıyorum. Zaten diğer videolardan falan da bakabilirsiniz gün gün neler istediğine. Şöyle eğer sıralamaya girerseniz arkadaşlar o VIP paketi Geronimo'yu alabiliyorsunuz oradan. VIP paketi almadan da parçalarını alabiliyorsunuz. Ama şöyle eyaletteki balina dediğimiz kişiler bu etkinliklerde kesinlikle sizi ilk 5'e sokmuyor. Çünkü her eyalette 5-10 tane balina ya da orta balina oyuncu oluyor ve çok fazla paralar yatırıyor. O yüzden bu etkinliklerde sadece günlük ödüller oluyor. Mahmut sana sözü bırakıyorum. Dediğim gibi bu acemi büyümesine basarsan zaten burada göreceğiz. Acemi büyümesine basalım. Burada minimum ödüller gibi, tıpkı bu panel gibi bir yer açılacak her gün gelen etkinlikte, her hafta gelen etkinliklerde. Takvimden takip ediyorsun, etkinlikler geliyor. Buradaki minimum ödülleri karşılayacak şekilde görevleri yapıyorsun, bitiriyorsun. Zaten ücretsiz ya da minimum ücret yatırdığımız için balinalarla yarışa girmiyoruz zaten. Girsek de hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Dolayısıyla Kesinlikle. boşa attığımız kaynaklara dönüşecek bu bir yerden sonra. Minimum ödülleri alıp devam edeceğiz birikim yapmaya. Oyunun temel mantığı biriktir, biriktir, biriktir. Değil mi? Kesinlikle. Biriktir ve doğru yerde kullan. Doğru yerde kullanmamız gerekiyor. Başka bir etkinliğe geçiyorum. Buz ateşi madeni gelecek. Bu da bizim için çok önemli arkadaşlar. İleride gelecek bu da. Onunla ilgili de Ozan'la çektiğimiz bir video vardı kanalda. Ben yönlendiriyorum. Sağ olsun o yapıyor ve etkinlikte gayet de iyi puan aldık. Onun fırında daha 24-25. seviye. Özellikle oyunun başlarında çoğu kişi etkinliği bilmediği için çok yüksek şekilde sıralamalara girebilirsiniz. Onu kesinlikle es geçmeyin.
Onu kesinlikle şey yapın. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Mesela fırın seviyeni yükseltmişsin. Kamplardan bir tanesi düşük seviyede kalmış. İkinci intikalinle kamplarını her zaman fırın seviyene eşit götürmeye çalış. Sana da küçük bir tavsiye olsun. Şehire basar mısın burada şehir? Yine soldaki paneli aç. Şehire bas. Burada sıra bir mesela boşta bekliyor. Evet. İki sırada boşta beklemeyecek dostlar. İki sırayı da her zaman çalıştıracağız. Bu da aklınızda Teknoloji bulunsun. araştırması Teknoloji da. yine boşta bekliyor mesela. Bunlar hiç boşta beklemeyecek. İttifak katkısı boşta beklemeyecek. Her zaman bunları basacağız. İttifak katkısından çok bahsettik. O panele istersen gidelim, mağazasını gösterelim oranın. Burada geliyorsun teknolojide. Bu arada oraya tekrar döner misin? Sırayla gidelim. Teknolojide ittifaktaki R4 ve R5 üyeler dostlar burada bir taneyi seçiyorlar. Bizim şu an bölgeden bir tane seçilmiş değil mi? Buraya bastığın, katkı yaptığında kaynaklarını veriyorsun. Kesinlikle elmasla basmıyorsun. Ve burada bize ekstra 100 vereceğini 120 veriyor. Çünkü ittifakımız öncelikle bunun gelişmesini istediği için katkı ödülleri %20 sekmesinde hemen görüyorsun orada. %20 daha fazla veriyor. Buraya bastıkça biz jeton kazanıyoruz. Şu an arkadaşımızın 48.010 jetonu var mesela. Üstte görüyorum ben. Bu jetonlarla da mağazaya gideceğiz. Alışveriş yapacağız. Hemen mağazaya da gidelim. Zaten buradaki yetenekleri anlatmaya gerek yok. Hepsi fulleniyor bir yerden sonra. Mağazada da tavsiyem sizlere öncelikle %70 indirimli olanları satın alın. Haftaya da basabilirsin. Haftaya da bas. Zaten arkadaşımız hemen VIP'leri çekmiş buradan. Çok doğru bir hamle. Soldakini almamış. Ben de eğer şu aşamada oynasaydım almazdım onu. Kesinlikle. Bu arada VIP'lerde Bugüne gel. indirim olmasa bile alın. VIP'ler önemli bizim Aynen için öyle. çünkü. VIP'leri her zaman boş bırakmıyorsun. Hepsini alıyorsun. Bugüne gelelim bir de bugün. Burası da her gün yenileniyor. 2 saat sonra yenilenecek mesela. Burada da sizlere tavsiyem inşaat hızlarını, e, yine araştırma hızlarını, birlik hızlarını, %70 gördüğünüz hızların hepsini çekmeniz. Çekebildiğiniz kadar İlk çekmeniz başta burada dostlar. şeyi almayabilirsiniz. Asker iyileştirme hızlarını almayabilirsiniz arkadaşlar. Tabii, İlk başta asker hızı önceliğimiz 3 başka, olsun. iyileştirme Pardon, başka tabii. iyileştirme hızı. İyileştirme Aynen. hızlarına ilk başta yatırım yapmayın. Çünkü çok oyunun başındayız. İhtiyacımız yok. Elimizdeki kaynağı buraya kullanmayalım. Burada da ittifakınızın level'ı yükseldikçe mağaza genişliyor. Daha Alt fazla ürün kısımlarda. yelpazesi açılıyor dostlar. Kesinlikle. Devam Detaylı bir edelim. şekilde mağaza rehberim var arkadaşlar zaten kanalda. İsterseniz oraya girerseniz tüm mağazalarda neler almanız gerektiğini detaylı bir şekilde anlattım. Bu konuyu çok fazla şey yapmayalım. Yeterli bilgiyi verdiysek başka bir konuya geçebiliriz istersen. Tabii tabii geçelim. Videonun süresi de çok uzasın istemiyorum Evet, zaten ben de ben bir de. saati aştık zaten şimdiden. O zaman Ee, bir hızlı tur yapalım mı Çağrı? Biraz daha olur. hızlanalım. Öncelikle şeye soralım. Kaan'ın kafasına takılan ya da kafasını karıştırdığımız bir nokta var mı? Merak ettiği. Faydalı bilgiler. Hani biraz daha fazla temel video çekiyoruz tabii. Ama yine de benim bilmediğim şeylere değindik. Teşekkürler. Siz Kaan'ı duyamamış Kaan olabilirsiniz. bu Sen arada daha temel şeylerden bahsettiğimizi söyledi ve bilmediği bazı şeyleri öğrendiğinden de bahsetti. Zaten 3. güne oyunda şu anda. Ama olabildiğince temelden girmeye çalıştık evet. yani. Keşif kulübesini anlatabilir misin bize Mahmut? Basalım anlatalım Kaşif keşif kulübesi. kulübesi. Kahramanların yanında ya da haritada da fırının sol üst tarafındadır. Evet, keşif kulesi dostlar. Keşfete basıyorsun burada. Burada keşfette level'lara göre savaşıyorsun. Burada oyundaki bizim kahramanlarımızın keşif yetenekleri aktif bu arada. Burası da tıpkı arena sistemi gibi çalışıyor. Burada kazandıkça level'lar ilerliyor. Geçtiğin tur level'ı ilerliyor. Buna göre ödüller kazanıyorsun. Temel mantığı bu burada. Oynadıkça zaten o oto sekmesi ve X2 sekmesi açılıyor. Oynarken göreceksiniz. Burada da belli bir süre geçtikçe birikim oluyor. Birikimlerden bize bazı malzemeler veriyor. Yine fırın seviyeniz ileri seviyelere geçtiğinde bak mesela 200. aşamadan sonra kahraman donanımı vermeye başlıyormuş. Buralara da ilk hedefimiz yine 200. aşamayı geçmek olmalı burada. Çünkü kahraman donanım parçaları almaya başlayacağız. Bunlar da video başındaki o şef bölümünde bahsettiğimiz hani Molly'nin sağında solunda ekipman çıkıyor dedik ya. Oradaki ekipmanları yok özür Yok, dilerim. Orası kahraman. değil. Kahramanların ekipmanlarını. Mesela Molly'nin kendi ekipmanları. Ya da Bahiti'nin kendi ekipmanları. Bunları takmaya, geliştirmeye yarıyor. Oynadıkça bunları göreceksiniz zaten. Çok bir püf noktası yok burada. Anlatacak. Evet, seviyeniz ilerledikçe daha fazla çelik toplarsınız. Bu da Evet, kısa bir devam bilgi edelim. olsun. Çeliği de araştırmada kullanıyorduk. Discord'daki arkadaşlara sormak istiyorum. Eklemek istedikleri ya da sormak istedikleri bir soru var mı?
Şu Merhaba, an ağzınıza benim ekstra bir sağlık. sorun Ben de izliyorum bayağıdır. Yani takip ediyorum. Hatta videolarınızı da izliyorum YouTube'dan. Çok güzel, çok öğretici. Merhaba, hoş Kendi geldiniz. kısamda da bayağı faydası oldu bize hani paylaşmış olduğunuz videoların. Ben bir şey sormak istiyorum. Ben 50 gündür oynuyorum. Tabii buyurun. 50 güne göre biraz yatırım yaptım. Bununla alakalı soracaklarım vardı ama saat geç oldu dediniz herhalde. Başka bir zamanda Yok, yayın açıp. saatle sorun değil. Şu an yayındayız zaten. Hı Bu hı. videomuzun konusu sıfırdan yeni başlayan bir hesap için sorulardı. Sizin Tamam. sorunuzu yayından sonra ben cevaplayayım isterseniz. Tamam, o zaman ben yayın izlemeye devam ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan yoksa arkadaşlar yavaş yavaş son sözü Mahmut'a bırakacağım. Dostlar ben yine ufak birkaç ekleme yapacağım burada. Bahsetmediğimiz yerler var. Mesela doldurma bölümüne basar mısın? Şu doldurma hedefi var mesela. Hemen Zimma'nın resmi var denemelerin altında. Evet. Sağ üstte denemelerin, etkinlikler, denemeler, teklifler. Evet, doldurma. Burada alttaki doldurmalar dostlar, sizler paket aldıkça paketler size elmas veriyor. Tabii tüm paketler değil. Paket aldıkça burayı dolduruyorsun. Bu oyun sonuna kadar kalıyor burada. 5000 elmas doldurursan bu ödülleri veriyor. 12.5'da bunlar geliyor. 20'de bunlar geliyor. Ve 30'da nihai hedefimiz 30. Eğer yapabiliyorsan bunu 30'a yapmanı tavsiye ederim. 30 yaparsan bunu 4 tane nişancının e, best itemlarını, en iyi itemlarını veriyor. Hemen nişancına bunları takıyorsun. Tabii şu an fırınımız düşük seviye olduğu için bunlar bizde açık değil. Şu anki profilimizde, oyunumuzda. Bunu da aklınızda bulunsun. Tavsiye ediyorum. Bunun dışında hemen geri gelirsem hızlı bir tur yapayım yine. Arena bölümünden çok detaylı bahsetmeyeceğim. Arena'ya hemen basarsan arena. Burada sağda, hemen kampın sağında. Piyade kampın sağında olması lazım. Evet. Sağda bir Piyade bina. kampının sağında, anıtın Nişancı üstünde. kampı. Evet. Arenada da belli bir sıralamaya göre diziliyorsun burada. Savunma düzenini ayarlıyorsun. Daha sonra mücadele et diyorsun. Her gün 5 tane ücretsiz mücadele hakkın oluyor. Burada alabildiğin rakiplerinle ve en yüksek puana sahip alabildiğin rakiplerinle tabii savaşıyorsun. Onları yenip puanlar elde ediyorsun. Buna göre sıralamaya giriyorsun. Ön hatta genelde piyadeleri diziyoruz her zaman. Arka hatta da DPS'i daha yüksek, daha kırılgan hedefleri arkaya da koyuyoruz. Bunun da stratejileri, taktikleri Black Tet kanalımızda, YouTube kanalımızda mevcut dostlar. Oraya göz atmadan da arenaya girmenizi tavsiye etmiyorum. İlk olarak gidin bunları izleyin. Daha sonra arenaya devam edersiniz Molly'yi diyelim. kesinlikle koyuyoruz. Molly bizim ana arena karakterimiz. Evet. Zaten rehberimizde de bunlardan hep bahsettik. O Molly değil, Jesse o. Molly bizim mitik ilk Cloris'i ana Cloris'i parçamız. çıkartıp Molly'yi koyabilirsin. Cloris'i çıkart en soldaki. Cloris'i çıkart. Molly Molly'yi koyabilirsin. sağda ikinci. Bu. Evet. Evet. Vahid'i de çıkartıp Petri'yi koyarsan daha güçlü olacaksın. Bayt'i de Ee, sağda en arkadaki. Onu çıkarıp sağda ortada ikinci mor. 31 seviye olan o değil. Onun Gina da altındaki. zayıf değil zaten Tam de. bu. Bu da olur. Gina da olur. Gina Jesse de çok başarılı değil. evet. Ama Jesse yerine de bunların alternatifler yeteneklerini de düşünülebilir. yükseltirsiniz. Bununla çok detaylı girmiyoruz. Daha sonra biz arkadaşınkini Arena rehberi düzeltiriz. Siz zaten de kanalda var dediğim gibi. kesinlikle. Geri gelelim. Arenayı da geçtik. Arenada da sıralamaya göre ödüller alıyorsunuz dostlar. Bunu oyununuzda kendiniz bakın. Bence hiç artık göstermeye gerek yok. Hızlı bir tur yapalım. Devam edelim. Başka Çağrı gözüne kestirdiğin bir şey var mı? Revir var mesela dostlar. Evet. Revirde çok fazla yaralınız varsa örnek veriyorum. İyileştir diyeceksin ve sana diyor ki 10 saatte iyileştiririm ben diyor. Ya da 5 saatte diyor. Bunun hepsini eğer oynamaya devam ediyorsan AFK bırakmayacaksan hepsini aynı anda iyileştirme. Ne yap burada? Saat iyileştir. Mesela yarım saate ayarla iyileştir. Hemen ittifakındaki kişiler yardım tuşuna basar. Hemen biter o. Sonra bir daha yarım saate ayarlarsın. Bir daha bitirirsin. Bir daha yaparsın. Bir daha bitirirsin. Burada da yine elmasını kullanıp hızlandırmana gerek yok. Geriye basalım. Hemen solunda görevlendirme ofisi olacak. Görevlendirme ofisine tıklarsan burada da dostlar girdiniz bir savaşa ya da şehriniz vuruldu. Askerleriniz öldü. Askerlerimiz hemen ölenler buraya geliyorlar. %70 kapasiteyle bunları %70 olacak şekilde iyileştiriyoruz. %30'u gidiyor. %70'ini iyileştirebiliyoruz. Katabiliyoruz tekrar birliğimize. Ve bunu yaparken de sadakat kullanıyoruz. Buraya askerler düştüğünce sadakat artmaya başlıyor. Görevler yaptıkça, farm yaptıkça bunlar artıyor. Asla gelip buradaki sadakat künyesi satın ala basmıyorsunuz. 1000 diye yazıyor. Ama sizin diyelim ki 10.000 yaralınız var. Burada 1000'e basıp bir tane vermiyor size oyun. Tak diye ne kadar elmasınız varsa hepsini çekiyor. Bir defa başıma geldi bu. Evet. Orada çok yüksek bir elmas kaybettim ben. O yüzden buraya da değinmek istedim.
Zamanla burası dolacak. Geleceksin buradan hızlı görevlendir deyip görevlendirip tekrar katacaksın Çok birliğine. küçük bir %70. detaylı ileri bir taktik vereceğim. İşinize yarar belki arkadaşlar. Burayı hızlı doldurmak istiyorsanız seviye 7-8 kamplara göndermeyin. Seviye 1'e gönderin. Haritanın köşesine ışınlanın. 6 intikalinizde seviye 1 farm kesin. Daha hızlı doldurursunuz. Bunu da hemen geçelim. Diğer binaların hızlıca ne işe yaradığını anlatalım. Ambar kapasitemiz bizim şehrimize saldırı geldiğinde ne kadarının şehrimizde kalacağını, ne kadarının yağmalanacağını belirtiyor. Ambar kapasitesi arttıkça o kadar bizim şehrimizde kaynağımız kalıyor. Temel prensibi bu. Elçiliğe Buraya hiç geçelim. değinmene gerek yok. Bu özet bölümleri çok gereksiz. Elçilik bölümüne bakalım. Elçilik bölümü dostlar, diyelim ki size bir saldırı geliyor. İttifaktaki arkadaşınız size destek gönderiyor ve sizin şehrinizi savunmanıza yardımcı oluyor. Tıklarsan hemen elçiliği yükselttikçe dostlar buradaki kapasitemiz artıyor. Zaten bakın ne diyor? Güçlendirme kapasitesini 11.500 arttıracakmış mesela. Müttefik yardımını arttıracakmış. Yardım süresini kısaltacakmış gibi püf noktalar, detaylar var. Evet, komuta Kapatalım bunu merkezine da. geçelim. Komuta merkezine geçtik. Komuta merkezi dostlar sizin seferberliklere gönderdiğiniz kapasiteyi ve seferberlik kurduğunuzdaki toplam kapasitenizi arttıran temel yerlerden, temel binalardan biri. Zaten komuta merkezine oyun fırını geliştirmek için senden zorunlu olarak geliştirmeni istiyor. Çalışma prensibi bu yine. Evet. Detaya Arkadaşlar gerek yok çok başka. kısa bir bilgi vereceğim. Asker sayımızı nasıl daha fazla yükseltiriz? Bir yere yolladığımızda hemen şunun bilgisini vereceğim. Komuta merkezi 1. İntikaldeki askerlerimizin sayısını arttırır. İkincisi kahramanların ilk 3 ana yolladığımız kahramanın seviyesini yükseltmek. Üçüncüsü araştırma merkezine girersek savaş bölümüne. Hemen savaş bölümüne gelelim. Aşağı doğru inelim. Orada arkadaşlar alay genişletmeler var. Görüyoruz. Bu ve bunun altındakileri yükselttiğimizde kapasitemiz artacak. 3 mü oldu? Dördüncüyü söylüyorum. Çıkalım buradan. 4 de elmaslı olacak. Profilin altındaki şeye tıklayalım yine. Buna tıklayalım. Orada En en aşağıda. alta inelim. Konuşlandırma kapasitesi var arkadaşlar. Üstteki 2000 elmas, alttaki de 20.000 elmas harcıyor. Biri Bunlar da %10, biri de %20 arttırıyor. Bu şekilde de elde edebiliriz. Biz ama kesinlikle aynen. burada 20.000 elmaslı kullanmıyoruz. Etkinliklerden geliyor. Önemli savaşlarda ama 2000 elması veriyoruz. Tamamdır. Peki. Bunu da geçtik. Ne kaldı? Bir göz atıyorum böyle. Revirden bahsettik. Kamplarla ilgili söyleyebileceğim bir şey var mı? Kampa hemen gelelim. Piyade kampına girsek Kamplarda yeterli. şu var Eğit sadece. diyelim. Eğit'te. Şimdi 5'in seviye şeye tıkla. Diyor ki piyade kampı 13 olunca açılır. 6'ya tıkla. 16 olunca 19, 22. Zaten buna çok rahat erişebilirsiniz arkadaşlar. Bunun süresi, seviyesi yükseldikçe kampın daha hızlı asker basıyorsunuz ve daha fazla basabiliyorsunuz. Bir yandan da limitiniz artmış oluyor ve daha yüksek askerlere sahip oluyorsunuz. Eklemek istediğim bir şey varsa sendeyim. Kamp var. Kamplarda da bir detay var. Yine baştaki seviyelere gelirsen eğer tekrar o panele girelim. Eğit bölümüne. İptal edelim bunu. Eğitimi iptal edelim. Şimdi burada sağ tarafta hemen bir 3 tane kafa görüyorsun. Yukarıya doğru bir ok çekmiş. 248 sayısının 248'in yanında. yanında. Evet. Burada da dostlar eğer 3000 elmas basarsanız 2 saat boyunca tüm 3 tane kampınızda eğitim süresini 2 saat boyunca %200 arttırıyor. Diyelim ki asker çok fazla basacaksın, edeceksin, hızlandırman birikti falan böyle. Asker basman gerekiyor. Buradan hemen 3000 elması verirsen çok word şekilde yüksek kapasiteyle asker üretebileceksin. Aklında bulunsun, oyunun ileri Kesinlikle. aşamalarında burayı sıklıkla kullanacağız zaten. Bizim için önemli bir asker dönüm noktası da var arkadaşlar. Burada mesela 4, 5 onların tıklarsan askerlere hepsinin sağ üstte bir tane yeteneği var. 7'ye ya da 6'ya geldiğimizde 2'ye çıkıyordu herhalde. 6'ya geldiğimizde 7. 7. Evet. 7'ye geldiğimizde 2'ye çıkıyor arkadaşlar. Tabii her asker seviyesi yükseldikçe bunların şeyi de artmıyor. Aynı kalıyor ama şöyle nitelikleri artıyor. Ve FC 3 olduğunuzda ateş kristali çağında 3 olduğunuzda üçüncüsü ekleniyor. Şimdilik bu bilgileri vereyim. Çok ateş kristali detaylarına girmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Fırınınız 30 olduktan sonra ateş kristali açılacak. Belli bir günü var onun. Onu şeyden görebilirsiniz, anıttan görebilirsiniz. O açıldıktan sonra fırınımızın maksimum seviyesi 30 değil. Ateş kristali 8'e kadar gidiyor. Şu anlık en azından 8 açık. 8'e kadar gidiyor. En alta inersen ateş kristali çağını göreceğiz burada. Evet. Eğer seviye 30'a ulaştı. Bize en altta ortadaki ödül ateş kristalini vermeye başlıyor. Bu da o işimize yarayacak. Ama dediğim gibi çok detaylı girmeyeceğim. Ateş Kristali rehber videosunu da çekerim yakın zamanda kanala.
Olur, olur. Onu da çekeriz. Artık Peki, öyleyse sonlara ben doğru gelelim. topluyorum. Yapmamamız gereken en önemli hatalar neler? Elması gereksiz harcamıyoruz. Hızlandırmalarımızı gereksiz harcamıyoruz. İlk hedefimiz oyunda VIP'yi 6 yapmak. Devamında ikinci hedefimiz tabii nihai hedefimiz fırınımızı 30 level'a çıkartmak. İkinci hedefimiz bu olmalı. Üçüncü hedefimiz kamplarımızı fırınla eşdeğer götürmek. Değil mi? Kamplara Evet. eşdeğer götürmek. Ve sürekli yapmamız gereken şey asker basma mevzusu. Askerlerimiz basıldıkça geleceğiz, yenisine basacağız. Bunu da elimizden geldiğince dikkat edeceğiz. Özellikle oyunun başında bu çok önemli. Sürekli asker basman gerekiyor. Asker bastığında yardım tuşuna mutlaka basmayı unutma. Sürekli farm'a gönderin Araştırma kamplara. yapmadan Sürekli farm önce yapın. Black Ted YouTube kanalına gidiyorsun. Hemen orada araştırmaları doğru şekilde nasıl yapmalısın ki bu geri dönüşü olmayan bir yol, araştırma yeri. Hata yaptığın anda geri dönemiyorsun. O yüzden özellikle tavsiye ediyorum. Araştırma videomuzu izleyin dostlar. Daha sonra araştırmaları yapmaya başlayın. Bunun dışında günlük görevler, haftalık görevler falan var. Şu avcı kulübesine bir basar mısın? Orada Altta da bir görev hemen bir kısmı. trik verelim. Chat'in üstünde. Chat'in üstünde görev. En Sohbetin altta üstünde. sohbetin üstünde. Evet. Yok. Evet, Yanındaki burası şeye değil. tıklayacaksın. Kağıda. Evet, burada büyüme görevleri görüyorsunuz ve günlük görevler görüyorsunuz. Günlüğe bas, oradan başlayalım. Orası daha basit. Günlükte hedefimiz her gün en sondaki kutuya gitmek. Hemen geçiyorum o yüzden burayı. En sondaki kutuyu her gün alıyorsun. Büyüme görevinde de dostlar mesela bir kahramanı seviye 35 yap diyor. Fırınımız şu an el vermiyor ama belki sizin fırınınız daha yüksektir ve hala bunu yapmamışsınızdır. O yüzden hemen strateji kurdum. Gidiyorum hemen kahraman sayfama. Orada kahramanlarımın level'larını sıfırlıyorum. Bir kahramanı 35'e çıkartıyorum. Ne oluyor? Hemen görevimi yapmış oluyorum. Bilmem anlatabildim mi? Bu tarz pratik bilgiler. Bunları da elinizden geldiğince yapmaya çalışın. Ama özellikle yapacağım diye uğraşma bunları. Zaten oyun oynadıkça bunların hepsi olacak. Evet, bu arada fırın 15'te açılıyormuş kahraman donanımları da. Bunu da görmüş olduk. Peki. Evet. Artık ben bir şeyler söyleyip sana sözü bırakacağım, son sözü. Kaan'a videoyu çekmemize müsaade ettiği için teşekkür ederim. Umarım onun için faydalı bir içerik olmuştur ve izleyen arkadaşlar için. Ayrıca Discord'da bize bugün eşlik eden, sorular soran ve yardımcı olan diğer arkadaşlara da tek tek isimlerini saymadan hepsine teşekkür ederim. Ve son sözü sana bırakıyorum. Son sözü o zaman hemen sona geçmeyeyim ben. Çünkü bir şey daha aklıma geldi. Tabii. Ayıdan bahsetmiştik biz. Dünya haritasına basar mısın? Burada oyuna yeni başladık. İttifakı takip edelim. R4, R5'ler ayı avını kurduğunda orada ayı avına en yakın pozisyona geçmeye çalışalım. Zaten ittifaktaki en güçlülerden biriyseniz ittifakınız da sizi buna zorlar zaten. En başa geçmenizi ister. Mesela diyelim ki bu ittifak karargahı ayı karargahı olsun. Yanaş ona. Mesela şu an en avantajlı kim olacak o zaman? Şu sağında solunda en yakın olanlar olacak. Onlar sürekli daha hızlı gidip vurabilecek. Seferberlikleri daha hızlı katılabilecek. Biz örnek veriyorum ittifakımızda 12. 15. oyuncuyuz. İkinci sıraya mutlaka geçmeye çalışalım. Ya da daha zayıfsındır yine de 2'yi zorla. Birinci sıraya belki seni koymayacaklar. Eğer o sunucudaki, serverdaki balinalardan biri değilsen 2'yi mutlaka almaya çalışalım. Bu da hedeflerimizden biri olsun. Unutmayalım bunu da. Oyundaki etkinliklere mutlaka katılıyorsunuz dostlar. Ayağı etkinliği. İşte ne geliyor mesela? Cina. Başka ne geliyor? Jo geliyor. Çılgın Jo. Başka neler geliyor Çağrı? Kale savaşları geliyor. Kale Değil mi? savaşları geliyor. Ayı, Bu Jo, buz bizim ateşi. Ya ayılar, gelen buz tüm ateşi etkinliklere geliyor, katılmaya maden çalışın. geliyor, değil mi? Evet. Ee, Çarkıfelek geliyor mesela. Etkinliklerde oynayabildiğin kadar oynuyorsun. Ve Çarkıfelek rehberimiz var bizim. Çarkıfelek'te de tüm kutuları açamıyorsan eğer sana yakın diye zaten değinmek istedim. 120 sınırı var dostlar. 120 tane açtığın anda tüm ödüllere sahip oluyorsun. Dolayısıyla senin elmasın yetmiyordur 120 açmaya. O zaman oynama Çarkıfelek'i. Çarkıfelek'te de gözetmemiz gereken temel taktik bu. Zaten Evet. kanalımızda Çarkıfelek videosu var. Eğer o videoya giderseniz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Etkinlikleri dediğim gibi kaçırmayacağız. Oradaki minimum parçayı harcayarak maksimum ödülleri almaya çalışacağız. Günlük görevleri almaya çalışacağız. Tüm etkinliklerden birikimlerimizi yapacağız ve oyunda diğer oyunculara karşı bu taktiklerle beraber çok daha güçlü, sağlam, asker sayısı yüksek, istatistikleri yüksek bir şekilde oyunumuza devam edeceğiz ve aldığımız haz, keyif dolayısıyla çok daha artacak. Dolayısıyla kanalımızı takip etmeye devam edin. Videolarımızı izleyin. Aklınıza takılan sorular olursa eğer
Buraya hiç çekinmeden gelip bizlere sorabilirsiniz. Bizler de yardımcı olmaya çalışacağız dostlar. Şu an zaten Discord'umuzdayız. Hep beraber sohbet edip konuşuyoruz. Arkadaşlarımızın soruları varsa hemen ben onlara bir sormak istiyorum. Eklemek istedikleri bir konu varsa ona bakalım. Daha sonra müsaadenizle videoyu bitirelim. Benim yok. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Diğer arkadaşım da yok gibi duruyor. Teşekkürler tekrardan. Benim var birkaç tane ama yeni bitirmenizi bekliyorum ben. Tamamdır. Tamamdır. Kaan senin bir sorun yok galiba. Zaten senin hesabın şu an. Şimdi Kaan diyor ki ben fırınımın seviyesini arttırıyorum. Hızlandırma basmalı mıyım bunu 30 olana kadar? Zaten hızlandırmalarını Kaan fırında kullanmalısın. Fakat şu an sen hızlandırdığında mesela ilk aklıma gelen şey şu. Şef yeteneğin şu an senin yok. Bir şef yeteneğine. Yok Hayır. sırası değil Kaan. Şef Şefin evi yeteneğimiz vardı ya. vardı ya hani bu kaynak edindiğimiz. Evet. Bak 18 saati var mesela. Çifte mesainin 18 saati var. Dolayısıyla sen fırını şu an hızlandırdığında yeni seviyeyi bastığında çifte mesai kullanamayacaksın. Ya Temel bunu mantık ne diyor o zaman burada? evet. Çifte mesai bekle, daha sonra bas diyor. Evet, bunu şöyle yapabilirsin. Mesela yatacaksın bir saat sonra. Bas, hızlandır, bitir, yeni seviyesini bas ki o uzun bekleme süresi sen uyanana kadar bitmiş olsun. O şekilde kullanman senin için daha worth olur. Evet ama şu an eğer soruyorsan şu an senin çifte mesaine 17,5 saat var ve senin fırının 3 saati kalmış. Dolayısıyla sen uyumadan önce bunu bitir, fırınını tekrar bas. Evet. Şu anki gördüğüm bu. Şu anki taktik bu yani. Çünkü eğer bunu yapmazsan sen uyuyacaksın 10 saat inşaatın bomboş bekleyecek. Değil mi? Evet, kesinlikle. Peki farklı bir sorun var mı Kaan? Yani Kaan diyor ki ekleyeceğim farklı şeyler yok diyor. Bir de videonun süresi uzadı dostlar. Ben Kaan'ın sesi gelmiyor diye tekrar ediyorum. Kusura bakmayın. Güç sekmesi var ya Kaan. Profil resminin hemen sağında. 2.320. Bu dostlar buradaki güç sekmesinde de neler yaptınız, neler yapmadınız. Orada istatistikler vardı bunun bir önceki penceresinde. Oradan gözetip bakabilirsiniz. İşte savaş zaferiz, yenilgimiz, kaybımız falan bunları incelersiniz detaylı. Hızlarımız yine burada mevcut istatistiklerimiz. Burada da biraz önceki yere gelir misin o güç bölümüne? Burada sizin tier'ınızın ne olduğuna çok takılmayın, çok önem vermeyin buraya. Bu tier'ı da çünkü bazı arkadaşlar yüksek görmek için hemen basıyorlar bir şeylere, abanıyorlar böyle asker falan basıyorlar ki işte S tier olsun da hiçbir önemi yok ama bizim için. Yani şu an Kaan'ın buradaki S olması parçalarını biriktirmesinden daha önemli değil. Kaan parçalarını biriktirmeye devam ettikçe, etkinliklerde bunları doğru değerlendirdikçe zaten şu an S olan birçok oyuncuyu geçecek ve çok fazla geçecek hatta. Dolayısıyla oyunun çalışma prensibi hep söylüyoruz. Biriktiriyorsun. Kaynaklarını biriktiriyorsun, parçalarını biriktiriyorsun. Bunları doğru yerde kullanıyorsun ve maksimum verimi elde ediyorsun. Ben hatırlıyorum Çağrı. Evet. Sunucumda ben birikim yaptığım dönemlerde klanımda bak diyorum sunucuyu demiyorum. Klanımda 97-98. falandım ben. Şimdi Şimdi zamanı geldi. Onları bastık, ettik, birikimlerimizi doğru değerlendirdik. Şu an sunucumdaki en güçlü şeydeyim. En güçlü klandayım şu anda. Hep tamamen balina etrafım. Ben şu anda 9'uncuyum. 8. evet. miyim ben? 8 ya da 9'um ben şu an. Eyalette kaçıncısın? Eyalette 25'inciyim. Ve Çok ücretsiz iyi. oynayan bir oyuncuyum ben. Kesinlikle. Ya minimum ücretle oynayan bir oyuncusun. Evet, Tamamen yani ücretsiz demeyelim ödediğim ama ücretler çok minimal. Yani kesinlikle. ücret bile denmez ona. Ya aslında şöyle tam olarak demek istediğin şey şu. Ben de kesinlikle katılıyorum. Şimdi herkes gelişiyor, güçleniyor. Siz malzemenizi saklıyorsunuz. Aa geride mi kaldım? Çok mu zayıf kaldım? Askerler işte T6, T7 basıyorlar. Bende T5 var ya da fırın seviyeleri şey diye düşünüyorsunuz da kahraman donanımları geldiği anda insanlar 22'de her şeyi basacaklar. Güçleri bir anda 1 milyon artıyor ya da 100 bin artıyor diye hatırlıyorum. Arkadaşlar sonradan onlar zaten sizin çantanızda mevcut. Sonra bir anda bastığınızda güç patlaması yaşayıp onları geçiyorsunuz aldıklarınızla. Bakın yetişiyorsunuz değil, geçiyorsunuz zaten. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Sadece biriktirin ve sabırlı olun. Bu şekilde çok rahat bir şekilde oyunun ileriki aşamalarında hepsini sollamış olursunuz. Balinaları söylemiyorum tabi. Biraz az minimum ya da sizden biraz daha fazla yatıran bir oyuncuyu daha düzgün oynayarak onu geçebilirsiniz yani. Ama ilk hedefimiz fırını 30 yapmak. Fırını 30 Kesinlikle. yapana kadar birikimi hız olarak, inşaat hızı olarak çok önemseme.
Fırınını 30 yap. Daha sonra o hızları da biriktirmeye başlarsın istiyorsan. Fırını önce bir 30 yapacağız dostlar. Evet. Bu aklınızda bulunsun. Peki benim eklemek istediğim bir şey yok. Tamam, o zaman Yeterli son bence. sözü sana bırakıyorum ve ben zaten söylemiştim. Ve artık sona Dostlar gelelim. eğer bu konuyla ilgili unutabiliriz tabii ki. Yani atladığımız konular olabilir, hatalı bulduğunuz yerler olabilir. Lütfen yorumlara yazın. Discord'a gelin bizlere tavsiyelerde bulunun, önerilerde bulunun. Düzeltelim hatamız varsa da. Ekleyebildiğimiz kadar ekledik. Yani bu temel bir rehber olduğu için aslında bu videonun süresi bitmez. Yani burada 5 saat de konuşabilirim ben. Devam edebilirim buna ama bir yerde bitirmemiz gerekiyor. Sizlerin de anlayışınıza bırakıyoruz bunu. Peki Kaan'a da teşekkür ediyorum. Discord'daki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum katıldığınız için. Rehber videomuz bu kadardı dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.